Poynting kahvaltıya geldiğinde, o gün çok neşeli bir yemek yedik. Hatırladığım en keyifli öğünlerden biriydi bu. Phyllis'in, yaklaşan yolculuğumuzun konusunu başlangıçta bir kenara bıraktı. Ama doğudaki önceki deneyimlerinden harika hikayeler anlattı ve sohbet hiç düşmedi. Ben de dürüst olmak gerekirse, kendi bilgimin ne kadar sınırlı olduğunu kabul etmek zorunda kaldım. Büyük sarı topraklar, Ladak'tan Kamçatka'ya uzanan dünyanın çatısı, kuzey donmuş topraklar. Bunlar hakkındaki bilgim, Phyllis'inkinin yanında ancak bir ilkokul çocuğunun coğrafya bilgisi kadar kalıyordu. Tabakları bir kenara ittik, pipolara ateş verdik. Ve Phyllis'in, önümüzdeki işe geçerek, Poynting'e tüm hikayeyi anlattı. Tıpkı benim duyduğum gibi. Genç ortak dinliyordu. Şangay siparişleriyle ilgilenirmiş gibi dışarıdan dikkatsiz görünüyordu. Ama altında yatan o heyecanı fark etmemek mümkün değildi. Hikaye onu benden çok daha fazla sarsmıştı. İşte artık biliyorsun, Poynting, dedi liderimiz sonunda. Kesin olan gerçeklerin hepsini. Bu iş tehlikeli. Ya ölüm, ya zafer. Ama en azından karlı bir iş, şüphelerim doğruysa. Çocuk omuzlarını silkti. Elmaslar tabii ki güzel bir tesadüf olurdu, dedi. Ama ben zaten hazır olurdum. Mücevherlerden hiç bahsedilmeseydi bile. O vadiye gitmek için hayatımı riske atardım. Bunu o kadar ciddi ve kararlı bir tonla söyledi ki. Sanki söylediğinden bile fazlasını ifade ediyordu. O zaman bizimle misin, diye sordu Phyllis'in. Evet, dedi Stephen Poynting, kararlılıkla. El sıkıştık ve üçümüz birlikte yemin ettik. Şır dağlarının arkasındaki o gölgeli toprakların sırrını çözmeye. Ya da meraktan ölen kaşiflerin uzun listesine isimlerimizi eklemeye. Gün, hazırlıkların yarattığı yoğun bir karmaşa içinde geçti. Phyllis'in, Şangay'daki mülkünün uğradığı büyük hasardan dolayı üzgün görünmüyordu. Aksine, o felaketi, düşmanlarımızın ne kadar canlı ve intikamcı olduğunu küçümsememek için iyi bir uyarı olarak görüyordu. İki dilli Loeng ise o gün için gerçek anlamda paha biçilmez biri olduğunu kanıtladı. Tüm gün şehirde alışveriş yaparak dolaştı. Bu sayede geri kalanımız rahat nefes alabildik. Küçük bir avantaj değildi bu. Phyllis'in derin cüzdanından yiyecek, benzin ve mühimmat temin edildi. Gizlilikle, sessizce. Öyle ki, silah ve afyon kaçakçılarını yakalamak için her kapıda dikkat kesen gümrük görevlileri bile bizim limandaki varlığımızdan haberdar olmadı. Ayrılırken de gizlilik esastı. Küçük fırlatmamız alacakaranlıkta dereden alındı ve küçük küreklerle hareket ettirildi. Ay doğmadan önce değişen ışıkta, sayısız yerli teknesi arasına karışarak giriş ağzından geçti. Dereye doğru kürek çektik, burnumuzu batıya çevirdik. Nanking'den 1 mil kadar uzaklaşana dek gaz motoruyla ilerledik. Sonra, uzun mücadelemiz başladı. Yangtze-Kiang'ın güçlü akıntısına karşı. Phyllis'in kuzey kıyısına yöneldi. Orada sığ su sayesinde kıyıya daha yakın tutunabiliyorduk. Sonsuz yerli hurda dizisinin arasında akıntının tam gücünden kaçınıyorduk. Yüzlerce araç tarafından aynı şey yapılıyordu. Zaman zaman nehir vapurlarının ışıklarından geçtik. 2 mil yol almak için bazen 3 mil kürek çektik. Phyllis'in dümenin başındaydı. Poynting ve ben kuyuya oturduk. Ah Sing motoru yönetti. Loeng ise kabinde yatakları hazırladı. Yatmadan önceki son anım. Poynting'in karşımda uyuklayan hanımefendi horlamasıydı. Ve Phyllis'in elindeki şarabın kıkırdayan şişesiyle birlikte. Poynting o gece nöbet tutmayacaktı, o yüzden diğerleri arasında nöbetleri paylaştık. Ben ilk saatleri, Phyllis'in ve Ah Sing ise sırayla dümen tuttular. Saat 4'teydi. Şafak henüz sökmemişti. Ama doğudan geniş, beyazımsı bir aydınlık geliyordu, batan ayın son ışığıyla savaşarak. Sağımızda kilometrelerce düz pirinç tarlası uzanıyordu. Arada ağaçlar, gümüş göğsünden doğrudan yükselen, dik direkleriyle ve devasa çikolata rengi yelkenleriyle muhteşem yelkenli gemiler görünüyordu. Karanlık nehrin NÖTR tonlarına karşı belirsiz, sessiz. Sonra, göz kırpımında, ay parladı. Büyük bir aydınlık yayıldı sular üzerine. Ve her şey ansızın turuncu, opal ve pembe tonlara büründü. Nehir kıyısının yeşilliği altın yeşile döndü. Devasa sel, parlak hardal rengine. Gövde ve direk ise vanke kahverengi. Maviye çalan pamuklu hurda mangallarından kahvaltı dumanları yükseliyordu. Ve zaman zaman suyun üzerinden tiz bir şarkı geliyordu. Phyllis'in beni rahatlatmak için arka tarafa geldiğinde, nadir bir moral içindeydi.
1-2 dakika yanımda kaldı, işaretlerini topladı ve o gece kat ettiğimiz mesafeyi hesapladı. 1 inç ise, 70 mil, dedi. Şimdiye kadar yapılan en iyisi. Bugün nereye ulaşmayı düşünüyorsun, dedim. Küpyang'a, akşamüstü. Ve Hankov'a da yarın. Daha iyi olamazdı. Her şey sakin, milliyiz. Sen de biraz uyu. Yakında o kabinin beslenmesini isteyeceğiz. Gün, liderimizin planına neredeyse tam olarak uydu. Saatler boyunca motor sorunsuz çalıştı. Başımızın üzerinde büyük martılar kanat çırpıyordu. Gün batmadan kısa süre önce Küpyang'ın güneyine uzanan tepeler göründü. Girişin bir ucundaki bir kovada demirledik, gemide uyuduk. Ve gün doğmadan tekrar harekete geçtik. Sonunda, alacakaranlıkta, uzun bir sokağın lambaları gibi 2 sıra ışık belirdi. Her çeşit yapıdan gelen araçlarla dolu geniş bir su kütlesine girdik. Lorhalara ve vupanlara, çılgın ev teknelerine. Sağımızda Hankov uzanıyordu, uzun rıhtımıyla ve nehre uzanan hırtıklarıyla. Güneyde ise Vaçank'ın kasvetli şehri. Güney tarafında küçük bir yerli iskeleyle karşı yakaya geçtik. Döndük ve içeri daldık. Neyse ki, dedi Phillison, burada iyi ve gizli arkadaşlarım var, yoksa garip olurdu. Tekne tamir için kızağa alınmak zorunda kalacak. Ona şaşkınlıkla baktım. Elini şuraya indir, dedi sessizce. Kuyuya eğildim. Küçük bir tahtayı kaldırmıştı. Altını hissettim, elim bileğime kadar ıslak çıktı. İçimizde 4-5 parmak su vardı. Açıkça küçük bir sızıntı, diye mırıldandı. Ama devam etmeden önce tekneyi tamir etmeliyiz. Yukarıdaki hızlı akıntıları denemek, bu haliyle olmaz. Vardığımız bahçe mükemmel bir sığınaktı. Her yandan kapalıydı. Sadece dar bir su cephesi vardı açıkta. Orası da 2 ahşap bölme gibi uzanan yapılarla ayrıca gizleniyordu. Üstelik bu yer, şehir surunun dışındaki bir yerli hana kolay ve gizli erişim sağlıyordu. Phillison bize orada geceyi geçireceğimizi söyledi. Bahçenin sahibi açıkça Phillison'ı daha önce tanıyordu. Onu saygı ve korku karışımı bir tavırla karşıladı. "İyi Charon seni tanıyor gibi görünüyor, Phillison," dedi Poynting, iskelede dururken. 3 kuli, küçük bir yerli çıkrıkla fırlatmayı su yüzeyinde çekiyordu. "Evet," dedi liderimiz. "Onu birkaç yıl önce okul müdüründen kurtarmak şansım olmuştu. Ama o koşullarda değil. O zamandan beri minnettarlığını birkaç kez yardımıyla gösterdi. Sonra işe geçelim dedi. Poynting'i ve Lo Eng'i gecelik odaya gönderdi. Beni bekleme, dedi. Muhtemelen geç kalacağım. Phillison geç geldi. Gece yarısından biraz sonra. Soğuk tavuğa ve bir şişe ilaca açgözlükle bakıyordu. Düşündüğümden daha kötü, dedi. Ne oldu? Ön kısımda, hemen altında bir sızıntı var. Wampu'da diğer tekneyle çarpışmış olmalıyız. Bir tahta açılmış, biz de yavaş yavaş yukarı ilerledikçe genişlemiş. Nehirde bolca sürüklenmiş odun var, sanırım çarpma seslerini duymuştunuzdur. Defalarca, ama çok sert değildi hiçbiri. Aynen öyle, sağlam bir tekneye zarar vermezdi. Ama tahta zaten gevşekken, uzun süre devam etmek yeterli. Tehlikeli bir delik oluşuyor. Neyse ki zamanında fark ettik. Şimdi iyi mi? Sanırım. Ama o zavallı lambalarla çalışarak söylemek imkansız. Gündüz iyice inceleyeceğim. Şimdi yatsan iyi olur, Millies. Şafakta seni isteyeceğim. Hankov tarafına geçmem gerekecek. Yerli kıyafetlerle daha güvenli. Güvenilir bir yoldaşa da ihtiyacım var. Avrupalı ile Çinli birlikte hareket etmek dikkat çekebilir. Ondan iyi olur ki sen de Çin kıyafeti giyersen. Masadan kalktı, kıyafetlerini çıkardı. Kendine bir pamuklu elbise geçirdi ve odanın köşesindeki kanepede hemen uyudu. Poynting ve ben de kısa sürede aynı yolu izledik. Hanın gürültüsünden çok şey duymadık o gece. Ya da belki duymadım, kesin konuşamam. Bana öyle geldi ki yeni uzanmıştım ki omzumdan bir sarsıntı hissettim. Phillison yatağımın yanında duruyordu, tam giyinikti. Lo Eng'in getirdiği bir paketten aceleyle giyindim. Bir bisküvi ve bir kadeh şaraptan sonra birlikte bahçeye indik. Ve orada bir şok yaşadım. Fırlatmamız gitmişti. Yerine başka biri konmuştu. Phillison kolumu sıktı. "Koyduğumuz yeni tahtayı boyamak zorundaydık," diye fısıldadı. Ve gövdenin geri kalanını da farklı bir renge boyamak iyi olurdu diye düşündüm. Bu kukla yıkama izleri onu önemli ölçüde değiştiriyor. Değil mi? Eğer peşimizde bir tanım varsa, belki artık bu tekneye uymaz. Haydi, şimdi tek bir İngilizce kelime bile yok. Ta ki yalnız kalana dek. Sampağına bindik ve 2 mil boyunca harika bir sabahta yol aldık.
Güzel ve berraktı, taze bir doğu esintisi vardı. Bu erken saatte bile dışarıda yüksek bir uğultu vardı. Büyük nehir limanının günlük turu başlamıştı. Phyllis'in kalabalığı tarıyordu. Sonra aniden gözlerini teknenin dibine indirdi ve tekneciye bir şey mırıldandı. Döndük. Her fırsatta bir gemi ya da kıyının arkasına sığınarak ilerliyorduk. Sonunda yaklaşık çeyrek mil uzağa, başta inmek istediğimiz noktadan farklı bir iskeleye ulaştık. Sampağına beklemesini emrettim ve karaya atladık. Doğrudan 2 yerli, sandalyeye bindik. Tamamen kapalı sandalyeler. Gizli bir misyon için başkentin en güvenilir taşıtı. Hankov sokaklarında öyle kıvrımlı bir güzergahla ilerledik ki tüm yön duygumu yitirdim. Sandalye yere konduğunda, 3 tarafı evlerle çevrili kirli bir avurdaydım. Phyllis'in kolumu tuttu, beni alçak bir kapıdan geçirdi. Oradan dar ve dolambaçlı bir sokak boyunca, sonunda sallanan tahta merdivenlerden bir kata çıktık. Bir kapı vardı. Phyllis'in hafifçe vurdu. Kendine özgü 5 dokunuş. Bir ev çocuğu geldi. Yoldaşım yerel dilde bir şeyler mırıldandı. Sonra hizmetçi bizi boş bir giriş odasından geçirip o garip, gizli yerin derinliklerine çekti. Phyllis'in ağzını kulağıma getirdi. "Bu adama en derin saygıyla davranın," diye fısıldadı. Her Avrupalı devrimciye hak verecek fikirlere sahip. Manço hanedanının yıllardır kafasına fiyat koyduğu biri. Kapı açıldı. Küçük, yaşlı bir Çinli belirdi. Phyllis'ından ilham alarak derin bir reverans yaptım. Pekin'in resmi lehçesiyle nezaket alışverişi ettik. Yoldaşım onu iç odaya çekti, kapıyı kapattı. Yaklaşık 20 dakika boyunca alçak bir konuşma mırıltısı duydum. Phyllis'in dışarı çıktığında kolunun altında kumaşa sarılı, iri, köşeli ve görünüşe göre ağır bir çanta taşıyordu. Etehe çantası büyüklüğünde bir şey. Törenle ayrıldık. Sandalyelere bindik, yarım saat sonra tekrar nehrin karşısına geçiyorduk. Yüzen her şeyin arkasına sığınarak. Ahsing vardığımızda bahçede nöbet tutuyordu. Eski brandalardan yaptığı bir perdenin deliklerinden gözetliyordu. Phyllis'in bana Poyning'le kahvaltı yapmamı söyledi. Kendisi tamiratı bitirince bize katılacaktı. Phyllis'in içeri girdiğinde biz hala yemekteyken, neşeyle bağırdı. "Her şey yolunda. Şimdi sıkı. Öncekinden de sıkı." Poyning bu sevinci paylaşmıyor gibiydi. Han'ın çıplak odasında gözlerini devirdi, sıkıntılı bir ifadeyle. "Basit, ev atmosferli bir iç mekan," dedi. "Ama cazibe solmaya başladı. Ne zaman tekrar derinliğe doğru hareket edeceğiz, Phyllis'in?" "Bu gece alacakaranlıkta," diye yanıtladı lider hızlıca. "Gündüz bu yerden ayrılmayı düşünmemiştim zaten. Şimdi biliyorum ki düşmanlarımız henüz Hankov'a ulaşmadı." "Onları gördün mü?" "Gördüm. Beni de görmüş olabilirler. Ama Mirli söyleyecektir." Bunu önlemek için başka bir yöne döndüm. "Evet, Poynting, o şirketin kararlılığını henüz tam olarak fark etmemiş olabilirsin. Geçici aksiliklere takılıp durmazlar. Şangay'da ikinci adam olarak karşımıza çıktıktan sonra Nanking'e kadar takip ettiler. Ve oradan buraya. Üstelik artık bu, sadece belgelerimi ve sırrımı çalmaktan öte bir mesele. Kazandığımız her zafer yalnızca düşmanlıklarını artıracak. Bizi yok etmekle görevlendirilmiş ajanlar, arkalarındaki örgütün baskısıyla hiçbir fırsatı kaçırmayacak. Yavaşça devam etti. Bu mahalleyi tarak tarak geçecekler. Şu an bahçemizi gözetleyen nöbetçileri bile olabilir. Ama gündüz hareket edersek teknemiz kesinlikle fark edilir ve takip edilir. Eğer gözlemlenmeden buradan uzaklaşmayı başarırsak, nehrin ilerleyen bölümlerinde bizi takip etmeleri ya da telgrafla uyarı göndermeleri giderek zorlaşacak. Gecikme uzun vadede değer taşıyacak. Öylesine bekledik. Odadan bile çıkmadık. Ahsing bahçedeki gözetleme noktasında kaldı. Gündüzün ne kadar yavaş geçtiğini anlatamam. Hangimizin gece çöktüğünde en çok rahatladığı söylemek güçtü. Tuval ekranını yere indirdik. Ve fırlatmayı suya bıraktık. Karanlıkta yukarı doğru süründük. İzleyiciler varsa, gözden kaçmışız demekti. Saat 9'da Hankov'un uzun ışıkları geride kalmaya başladı. Gece yarısına geldiğimizde, tuhaf bir ıssızlık ve sessizlik içinde ilerliyorduk. Tam hızla gidiyorduk, Phyllis'in dümenin başındaydı. Birden kulaklarını dikti. "Nedir o?" diye bağırdı. Hepimiz sustuk ve dinledik. Hiçbir şey duymadım. Ama yaklaşık 1 dakika sonra, sakin suyun üzerinden belirgin bir silah sesi geldi. Sonra bir tane daha. "Tuhaf," diye mırıldandı Phyllis'in. "Denizde olsaydık,
Birinin yardım sinyali vermeye çalıştığını söyleyebilirdin. Poynting ayağa kalkmış ve öne bakıyordu. Nehirde doğrudan ileride ilginç bir ışık var, diye bağırdı. Tanrım, bir tekne yanıyor. Hepimiz baktık ve gerçekten de büyük bir yelkenli yanıyordu. Dönerek ve açıkça kontrolden çıkmış olarak. Orta güverteden yükselen yoğun duman ve alev dilleri arasında. Mürettebatın sıcaktan kaçmak için baş ve kıçta sıkıştığını gördük. Ateş açtılar, tam menzilimize gelince. Acınası çığlıklar yükseldi. Bu bir açmazdı. Kendi güvenliğimiz gizlilik ve hıza bağlıydı. Duraksayamazdık. Öte yandan, onları yardımsız bırakmak, dehşet verici bir ölüm ya da tehlikeli bir yüzüş anlamına geliyordu. Daha küçük bir tekne görmemişlerdi. Hurdada başka bir kayık da yoktu. Phyllis'in o korkunç tabloya bakarak durdu. Sonra aniden konuştu. Başka çare yok. Sarı ya da beyaz, hepsi insan hayatı. Çıkaracağım. Poynting öne koşmuş, sahte yıkama çizgilerinin arkasında diz çökmüştü. Elinde bir can kurtaran kancası. Bir sonraki anda tam güverteye düştü. Herkes yere. O yangın sahte. 3-4 atış patladı. Lo-N-G kısa ve nefes nefese bir öksürük sesi çıkardı. Hepimiz Poynting'in çığlığına uyduk. Phyllis'in dümeni sertçe indirdi ama çok geçti. Fırlatmanın yönü bizi tam yanlarına götürdü. Dönerken iki figür hurda evinin arkasından fırladı. Tüfeklerle koşuyorlardı. Poynting ilkine atladı, tuttu ve onu güverteye vurdu. Diğeri geldi. İkisi engelli yarışı gibi motorumuza doğru koştular. Adamı bir an hurda ateşinin yanında silüet olarak gördüm. Sonra sağır eden bir patlama. Yanağımı yakan bir şey. Omzumda yoğun bir iğne batması hissettim. İleri düştüm ama dizlerime tutunarak kabin çatısına yetişebildim. Elimde kalan son güçle. Adamın üstüne kapandığımı düşünüyorum ama tam bilmiyorum. Etrafımdaki her şey süngerimsi gri bir sise döndü. Flaşlar ve patlamalar vahşi, cehennemi bir rüyaya karıştı. Bayılmış olmalıyım. Bir sonraki hatırladığımda, kavganın durumu tamamen değişmişti. Ben kabin çatısında serili yatıyordum. Görünüşe göre bayıldığım yerde. Başımı kaldırınca, hurda ve yayın birinin arkasında çömeldiğini ve ateş püskürten bir şeyin arkasında kekeme bir kükremeyle yandığını gördüm. Büyük hurda direği sallandı ve düştü. Yangının kalıntıları suya döküldü, ıslak bir tıslama yükseldi. Ve birçok boğazdan acı dolu çığlıklar duyuldu. Ya da duyduğumu sandım. Sonra ikinci kez bilincimi kaybettim. Kendime geldiğimde kabindeki bir dolabın üstünde yatıyordum. Phyllis'in üzerime eğilmiş, çıplak omzuma serin bir şey sürüyordu. Acı veren, yanan omzuma. Kötü bir darbe, Millis, dedi yarayı sararken. O kurşun genişlemeli miydi diye kararsız kalmış. Neyse ki sadece etten geçmiş. Başka kim yaralandı, dedim. Lo-Eng'in düştüğünü gördüm. Sağ akciğerinin ucunda bir delik var. Umutsuz bir şey değil, ama dikkatli bakım gerektirecek. Ya sen, bileğinde ne var? Sadece bir sıyrık. Ama aynı atış direksiyondan bir parça kopardı. Hemen tamir etmeliyim, yoksa kırılacak. Phyllis'in konuşurken sürekli çalışıyordu. Hızlı ve ustaca. Cerrahi bilgisini nereden edindiğini bilmiyorum. Ama savaş alanının ağır koşullarına bile yetecek bir bilgiydi bu. Kolum için askı tamamlıyordu. Poynting kabin kapısından göründü. Yüzü doğal çilleriyle ve bol bir pudra beneği serpintisiyle parlıyordu. Gel ve kayıpları kontrol et, Poynting, dedi liderimiz. Direksiyon mekanizmasını tamir edince seni görevden alırım. Poynting yanıma geldi, sessizce çömeldi ve mendiliyle yüzünü sildi. Karşı dolapta Lo-Ng uyuyordu. Huzurla nefes alıyordu. Phyllis'in sen bayılırken ona saldırmış, dedi Poynting uzun bir sessizliğin ardından. Ve soğutucu bir karışım vermiş. Hemen uyutmuş onu. Genel müdürün tıbbi bilgisi gerçekten dikkat çekici, Millis. Yaralanmadın mı? Her Polinezyalı gibi morarmış durumdayım ve pudra kokan bir ruhla doluyum. Bunun zamanla geçeceğini umuyor Phyllis'in. Bunun ötesinde hafif bir kas zorlanması ve ciddi bir öz saygı kaybı yaşıyorum. Bu gece hiçbir beyefendiye yakışmayacak şekilde dövüştüm. Ben, düşmanımı ısırdım. Mücadele sırasında silahım denize düştü ve kısa süre sonra düşmanım da düştü. Anlat, dedim. Tam ortasında kayboldum. Kendi hatırladığım da pek net değil, diye yanıtladı Poynting. Biniş ekibinden biri yanımdan geçti ve ateş etti. Görünüşe göre o anda vuruldunuz. Ben de rakibimi suya yuvarladım. Sonra bir su sıçraması daha duydum. Phyllis'in bağırdı. Dümen almamı istedi.
Motor geri çevrilmiş, uzaklaşıyorduk. Phillison öne koştu ve görünüşe göre fırtayı parçalara ayırmaya başladı. Bir tıkırtı çıkardı ve bıçak ya da başka bir şey demeden önce, "Tanrım, yeni bir sefere bir Maxim topuyla girdi." Hayatımın en hoş sürprizlerinden biri böyle bir gemide silah olması. Phillison'ın kapıdan kıkırdadığını duydum. "Ben de dün akşama kadar bilmiyordum," dedi ve içeri eğildi. Bu teknenin neden biraz ağırbaşlı olduğunu bir türlü anlayamamıştım. Ama hasarlı tahtayı çıkarınca hemen gördüm. Kabinin önünde sahte bir bölme var. Ve onun arkasında gövdeye yerleştirilmiş. Dikey bir kaydırak üzerine monte edilmiş bir makineli tüfek. Güvertedeki tahta alınınca, baş seviyesinin üzerinde ateş edilebiliyor. Sana söz veriyorum. Bu tasarım son derece dahiyane. Bunu keşfedince hemen çalışır hale getirmeye giriştim. Bu yüzden dün gece bahçede bu kadar geç kaldım. Rulmanlar biraz paslıydı ama yağ ve ısrarcılıkla çalıştı. Geriye mühimmat bulmak kalıyordu. Başta oldukça korkutucu bir sorun gibi görünüyordu. Ama yine şansım yardımcı oldu. Bu ülkedeki devrimci faaliyetlerle ilgili bir şeyler biliyorum. Eski tanıdıklarımdan biri şu an Hankov'da gizleniyordu. Mançu hanedanını devirme fırsatı arıyordu. Bu tür insanlar mesleki gereği her çeşit şeyle ilgilenir, maksimler, mühimmat ve kaçak stoklar neredeyse hep onların elinden geçer. Her neyse, silahı bulmuştum. Biraz risk almaya değerdi. Dostum, mühimmatını, davaya bağış olarak 2 kemerde verdi. Ama aslında tahmin ediyorum ki yakında evi baskına uğrayacağını biliyordu ve yıkıcı delilleri ortadan kaldırmaktan memnundu. Ben de mühimmatın silahımıza uyup uymayacağını ölçülerimle doğruladım. "Bunu nasıl bildin?" İkisi de bu ülkeye aynı silah kaçakçılığı yoluyla geldiğinden güçlü bir şüphem vardı. Hankov'da ziyaret ettiğimiz saygıdeğer çaresiz adam, Millis. İşte bu tekneyi satın aldığım kişiydi. Canton'dayken yıllar önce. O sırada elinde güzel bir silahlı ayaklanma vardı. Ne yazık ki komplo son anda keşfedildi. Arkadaşım öyle aceleyle ayrılmak zorunda kaldı ki kendi fırlatmasına bile ulaşamadı. Bu yüzden bana sattı. Bu sabah beni görünce çok şaşırdı. Daha da şaşırdı gizli silahı bulduğumu söylediğimde. Fırlatmayı geri almak istedi. Veremezdim deyince ısrar etti. Her türlü incelikle ima ettim ki bu kadar ısrarcı olursa, İmparatorluk yetkililerinin nerede olduğunu duyabileceğini söyledim. Sonunda 2 kemer mühimmatı fahiş bir fiyata sattı. Karşıya geçirdik ve silaha yerleştirdik. Sanırım bu önlemin olayı meşru kıldığını kabul edersiniz. Ve belki tekrar olacak, dedi Poynting. Mühimmat kaldı mı? 1 kemer. Ama artık ihtiyacımız olmayacağını sanıyorum. Şunu gösteriyor ki, düşmanlarımızın son birini de gördük. Bu olaydan sağ çıkan olmayacak. Kim olduğumuzu bildirecek kimse kalmayacak. Hurdalar kötü yaralanınca hızla batar. Oldukça zekice bir fikirdi, dedim, zorlukta kalmış hurda. Harika, diye içtenlikle onayladı. Hankov'un yukarısına gideceğimizi tahmin etmiş olmalılar. Şüphesiz etrafta bekliyorlardı. Motoru duyunca sahte yangın başlattılar. Hızlı tekneleri olmadan. Sanırım hala nehrin aşağısındalar. Suda başa çıkmak için yapabilecekleri en iyi buydu. Yaramın iyileşmesi hızlıydı. Çarpışmadan 3. gün rahatça hareket edebiliyordum. Artık nehir yolculuğumuzun en zorlu bölümüne gelmiştik. Yangtze boğazları. Ünlü bu geçitler seyahat kitaplarında yeterince anlatılmıştır. Ama şunu söyleyeyim ki, birkaç saat içinde kamış düzlüklerinden devasa kireçtaşı kayalıklara geçtik. Bazen çıplak olarak gökyüzüne yükselen titanik kaya duvarları, bazen çam ve bambu, portakal ağaçları ya da kılmeyiş sakallı vadiler ve eğrelti yotlarıyla süslü. Manzarayı izleme fırsatımız pek olmadı. Tüm dikkatimiz fırlatmaya odaklanmıştı. Tehlikeli girdaplı ve dipli sığlıklı geçitlerden sağ salim çıkmaya çalışıyorduk. Phillison zamanlamayı iyi seçmişti. Nehrin yıllık yükselişi, en kötü sığlıkları derinleştirmişti. Ama o sonbahar suyunun muazzam gücüne henüz ulaşmamıştı. Tırmanma vahşi ve inanılmazdı. Hem teknenin yeteneklerine, hem de Phillison'ın olağanüstü cesaretine hayran kalmadan edemiyordum. Her kanyonun dibinde sıralarını bekleyen hurda toplulukları vardı. Kıyıdaki bambu iplere bağlı büyük kuli çeteleri tarafından yukarı çekilmek için. Biz motor gücümüzle yükselirken, onların bağırışları bize bir uyarı gibiydi belki. Ama bence bu ilkel halk bizi şeytani bir tekne olarak görüyordu. Bu dünyanın araçlarını yok edecek bir su hayaleti.
Niukan, Mitten, Wushan, Rüzgar Kutusu Vadisi ve Yaşlı At. Birer birer geçtiler. Ve sonunda Chungking'e ulaştığımızda, ovalardan ayrılışımızdan 9 gün sonra, Yangtze-Kiang'da daha önce hiç başarılmamış bir şeyi başarmış olduğumuzdan emindim. Burada Phyllis'in fırlatmayı tam bakıma aldı ve depoya koydu. Önümüzdeki haftalarda Yangtze'nin kolu olan Hızlı Kia Ling Nehri'ne tırmandık. Yerel bir teknede. O küçük, kraliçe gibi güzel fırlatmamızı geride bırakmak zorunda kalmıştık. Daha ileri götürmek mümkün değildi. Çünkü Chungking, medeniyetin iddiasında bulunabileceğimiz son durağımızdı. Büyük karayolculuğu için depoyu hazırlamamız gerekiyordu. Çadırlar, battaniyeler, su geçirmez malzemeler, yiyecek ekipmanları. Bu sıkıcı ve sakin son turun ayrıntılarını atlayacağım. Sonunda, bizi bu kadar inatçı bir kin ile takip eden çeteden kurtulduğumuzu söylemek yeterli. Muhtemelen hala Yangtze'nin ana akımında arıyorlar. Haziran ortasında küçük ve bilinmez kasaba Aikiai'ye ulaştık. Atlar ve rehberler bulduk. Şimdi 10 kişilik bir grup olarak, bilinmez, Asya'nın üzerinden batıya doğru ilerliyorduk. Karayolculuğuna yüksek morale başladık. Doğa kolunu kaldırmış olsa da, insan düşmanlarımız çok geride kalmıştı. Ve ancak şimdi, gerçekten fark ettim. Şangay'dan canımızı kurtardığımız günden bu yana ne kadar büyük bir gerilim içinde yaşamıştık. Dosyada ilerliyorduk. Üstümüzde sağlam taşıyıcılar, yanımızda ince tepe atlıları. Ama en tatmin edici düşünce şuydu. Saunders Phillison ile yolculuk ediyorduk. Poynting ve ben artık o özgüvene ulaşmıştık. Bir adamın liderinin başarıyı kesin kılacağına inandığı o güvene. Çinli hizmetkarlar Phillison'ı bizden çok daha uzun süredir tanıyordu. Onun istediklerini ne kadar iyi bildiğini, dillerini ne kadar akıcı konuştuğunu, küçük kaçamaklarını ne kadar anlayışla seçtiğini gördükçe, hepsi onun parlak kişiliğinin büyüsüne kapılmıştı. 3. gece dışarıda kamp kurduk. Loeng mutfakta olağanüstü bir başarı sergiledi. Henüz konserve dönemine geçmemiştik. Phillison 3 şişe kırmızı şarap çıkardı. "Hadi bunları bitirelim," diye bağırdı. "Aylarca yeniden stoklama şansımız olmayabilir. Ve bu şişeleri birkaç gün döndürmek sadece kendimizi aldatmak olur. Üstelik açık şarap hiçbir zaman iyi değildir. Haydi, yolculuğumuzun başarısına." O sahne aklımda çok net duruyor. Arkamızda büyük kırmızı kaya tepeleri yükseliyordu. Gece karanlığında tostumuzun şarabı kadar koyu bir kırmızıya bürünmüş. Yerliler biraz ötede ateşlerinin etrafına çömelmişti. Akşam yemeklerini pişirip tepelerin kötü ruhlarını korkutmak için kağıtlar yakıyorlardı. Poniler taşıyıcılardan uzakta, yüksekliklerin kıt çimenlerini sakin sakin çiğniyordu. Brandamızı masa örtüsü gibi kullanmıştık. Poynting, hafif bir dendi tavrıyla. Fil dişi ve kehribar bir tutacaktan sigarasını tüttürerek oturuyordu. Phillison ise ateşin ışığında öne eğilmişti. Yalnızca bir yerel kılık edinmek için sigara içiyor gibiydi. Alüminyum şarap bardağını bıraktı ve konuşmaya başladı. "Dinleyin, dostlar," dedi içtenlikle. Buradaki herhangi birimizin hayatına girdiği en büyük macera. Ve en tehlikelisi de. Sadece o boya gitmek bile yeterince zor. Ve onun ötesinde ne olduğunu Tanrı bilir. Ama eğer kalple ve ruhla takip ederseniz, liderlik edebileceğime inanıyorum. Bana sonuna kadar güvenin. Sizi hayal kırıklığına uğratmam. Bunu başarabileceğimi biliyorum. Sesi çınlıyordu. Gözleri parlıyordu. Saunders Phillison o an ilham almış bir adam gibiydi. Ve ben buna gerçekten inanıyordum. Bir an sonra sakinleşerek son bordo şarabı döküyordu. "Dramatik anlarım olursa endişelenme," dedi. "Her kelimeyi hissederek söylüyorum. Şimdi yatsan iyi olur. Yarın çok çalışacağım sizi. Ve şu tavsiyeyi baştan vereyim, uzun bir yürüyüşten asla korkma. Bu dağlardaki deneyimim şunu söylüyor. Geçebilen adam, koşarak geçendir. Bayonet saldırısı gibi. Ne kadar hızlı geçersen, o kadar güvenli. Ve o kadar uzun sahneler yaptık ki, ardından birkaç tane daha. Saatlerce dik vadilere tırmandık. Kimi yerde iniş imkansız görünüyordu. Ama her seferinde daha yükseğe çekiliyorduk. Ponilere binmenin çabası bile muazzamdı. Hayatımda bu kadar yorgun olduğumu hissetmemiştim. Poynting benden daha kötüydü. Ama yorgunluk Phillison'da hiç görünmüyordu. İlk ihtiyaç duyulduğu anda oradaydı. Yardım ediyor, teşvik ediyor ya da zorluyor. Bizi tekrar harekete geçiriyordu. Et ve kan artık dayanamayacak noktaya geldiğinde bile.
Bir keresinde 45 mil yol kat etmiş olmalıyız. Gün doğumundan gün batımına. En zorlu ve dik bölgelerden geçerek. Bu aşamanın sonunda Poynting tamamen çökmüştü. O kadar yorgundu ki artık eğrini tutamıyordu. Bunun üzerine Phyllis'in atından indi, yanına yürüdü. Çocuğu kaldırdı ve son milden fazlasını onu kollarında taşıdı. Ama fark ettim ki, o gece kampta işin çoğunu yapan yine Saunders Phyllis'indi. Taşıyıcılar da yorgundu. Ve Phyllis'in sabah ilk kalkan oydu, sahada dürbünüyle dağ yamacını tarıyordu. Muhteşem bir lider bu adam. İyi askerler onu dünyanın ucuna kadar takip ederdi. Kısa sürede anladım ki dağ sıralarını bir koşuyla geçme politikası ne kadar akıllıca. Çünkü işte buradaydık, hala yaz mevsimindeydi ve ileride harika bir engel sıra daha duruyordu. Ülke alçalmaya başladı, işler kolaylaştı. Ve birkaç gün yürüdükten sonra ilk büyük simgemiz göründü. Taşıyıcıların bir bağırış yükselttiğini duydum. Kollarını açıp işaret ediyorlardı. Orada, hala uzakta ilerideydiler. Pürüzlü sarı yüzey üzerinde ilginç bir mavi parıltı. Phyllis'in gözlüklerle taradı. "Ne düşünüyorsun, Millies?" diye bağırdı. "Sarı Nehir'in baş suları olmalı," dedim. "Doğru. Ya da daha doğrusu, üst suları. Gerçek kaynaklar yaklaşık 7 gün daha ileride. Onlara ulaştığımızda sana 3 günlük mola sözü veriyorum." Her şey söylediği gibi oldu. Zinghai yakınlarında, ya da kamp kurduğumuz, Yıldız Gölleri, NDE dinlendik. O güçlü selin kaynakları buradaydı. Doğuda Çin'in kederi olarak bilinen nehrin başlangıcı. Sadece, düzlük diyebilirsiniz bu yere. Ama İngiltere'nin en yüksek zirvelerinden bile daha yüksek bir platoydu bu. Burada 3 gün dinlendik. En azından benim için keyifli bir zamandı. Dünyanın en meşhur nehrinin kaynağını bulma hırsım uzun zamandı içimde. Defterim neredeyse hiç elimden düşmüyordu. Poynting 3 günün çoğunu uyuyarak geçirdi. Phyllis'in ise LONG ile depoyu yeniliyordu, yeni taşıyıcılar arıyordu. Mevcut adamlar yalnızca bu noktaya kadar sözleşme yapmıştı. Ama Phyllis'in onları ödülle ve tehditle ikna etti, biz dinlenene kadar kalmalarını sağladı. Yeni 10 kişilik bir ekibi sonunda güneydeki küçük bir köyden çıkardık. Tagliktilerdi. Belirsiz ırktan tepeli adamlar. Küçük mülkleri vardı ve dayanıklı Saçuanlıların yerini alsalar da, yakında pek çok nedenleri olacaktı pişman olmak için. 4. gün Şafak'la birlikte tekrar batıya yola çıktık. Hız gerçekten önemliydi. Çünkü yakında, sıcak, havanın arktik olduğu ve kışında insan yaşamasının imkansız hale geldiği yüksekliklere girecektik. Phyllis'in amacı önceki yolculuğunun rotasını takip etmekti. Haritalarıyla dağlar arasındaki o boya ulaşmak. Önceki günlerden itibaren ülke keskin biçimde yükseliyor, manzara saatten saate değişiyordu. Dağınık tamariskler geride kalmıştı. Artık bakışları yumuşatacak hiçbir şey yoktu. Kırmızı kum taşı ve yeşil arduvaz levhanın çıplaklığından başka. Yalnızca ara sıra bir leke tel, ağarmış otlardan. Ponilerimizin getirdiğimiz sınırlı yemi tamamladığı tek şey. Güzel sarı kahverengi vahşi eşekler, bazen geçici bir antilop sürüsü. Gece kamp ateşimizi sadece sıcaklık için değil, etrafımızda uluyan kurtlara karşı da yakıyorduk. Ama giderek daha da yükseldikçe bu yaşam belirtileri bile kayboldu. Büyük bir ıssızlık ve yalnızca ara sıra yak sürüsü. Tibet'in vahşi boğası. Bu yaratık, hayvanlar aleminin bilmecelerinden biridir. Boyutu, gücü ve vahşiliği bakımından düşmanı olmayan bir iklimde yaşıyor olabilirdi. Ama anlaşılmaz bir sebeple, Tibet dağ sıralarının en dik ve ıssız noktalarını seçiyor. Uzun yünleriyle kaplı dev gövdesi, yanlarından yere kadar sarkarak. Ve yaşadığı yükseklikte gece sıcaklığı Fahrenheit'in çok altına iner. Yakın bu tuhaf alışkanlıklarına özellikle dikkat ediyorum. Çünkü bu yaratıkla karşılaşmamızda Saunders Phyllis'in kendisini neredeyse ölümsüz gibi gösteren bir şey sergiledi. Konserve ürünlerimizin yetip yetmeyeceğinden emin değildik. Bu yüzden sürekli av fırsatı kolluyorduk. Bir gün yolumuzu kesen güzel bir yak sürüsü gördük. Kervanı durdurdu. Bir deney yapalım dedik. Yak sığır eti, itiraf edeyim, pony bifteğinden çok daha iyidir. Ve o soğuk, kuru irtifada sonsuza kadar dayanır. Sürünün yakınında siper yoktu. Ama gerek de yoktu. Yak bizi fark edince beslenmeye devam etti, sanki yaklaşımımıza tamamen kayıtsızdı. Daha önce insan görmemişlerdi bu belli. 45'imi doldurmuştum ve yaklaşıyordum. Phyllis'in ve Poynting peşimden.
"Dikkatli nişan al, Mirliz," diye fısıldadı Phillison. "Yaralılar özellikle tehlikeli olur. Nereye vurman gerektiğini biliyor musun? Omuzun hemen arkası, değil mi? Tek yer. Kemikli kısımlara çarparsan, beton bir duvara çarpmış gibi olursun. Yanımızda duran muhteşem bir boğa seçtim. Yaklaşık 50 yardtan ateş ettim. Canavar başını kaldırıp öfkeli bir homurtu çıkardı. Ama tehlikeli biçimde yaralanmış görünmüyordu. Phillison tüfeği elimden aldı, hızla doldurdu ve tekrar ateş etti. Ama çok geçti. 11 yak bir anda saldırıya geçti. Başlarını eğdiler ve daldılar. Taşıyıcılara daha fazla tüfek istedim. Ama taşıyıcılar her şeyi bırakmış ve dağılmıştı. Poniler tüm ekipmanlarımızla korkudan kaçmaya başladı. Başka çare kalmamıştı. Koşmaktan başka. İçgüdüsel olarak büyük bir kaya kütlesine yöneldik. Poynting ve ben oraya ulaştık. Ama omzumun üzerinden baktığımda dehşetle gördüm ki Phillison bizi takip etmemişti. Açık alandaydı. Elinde tüfekle, hızla doldurup ateşliyordu. Ama yaklaşan sürüye karşı fazla etkisi yoktu artık. "Tanrım," diye bağırdı Poynting. "Adam ezilecek." Sonra Phillison döndü ve kollarını sallayarak geri koşmaya başladı. Bağırarak. Sanki o korkunç saldırıyı sesle durdurabileceğini umuyordu. Tayfun'a bağırmak gibiydi bu. Ama Phillison ateşlemeye devam etti. Rush yaklaşmadan önce 3 atış daha sıktı. Ana sürü saptı ve dağıldı. Ama yaralı boğa tek başına geldi, öfkeden bağırarak. 10 metre kalmıştı ki. Phillison'ın bir kurşununun ön bacakları arasından geçtiğini gördüm. Canavar sağa sallandı. Doğrudan Poynting'e doğru. Poynting kenara atladı ama tökezledi ve ağır biçimde düştü. Bir sonraki anda sırt üstü, çaresizdi. Canavar büyük boynuzlarını indirdi. Ve o anda gözlerimin gördüğü en inanılmaz manzara yaşandı. Bir anda Phillison tüfeğini fırlattı ve ileri atladı. Yakın boynuzlarının uçlarından tuttu. Onu havaya fırlatmasını bekliyordum. Ama bu olmadı. Yak durdu. Sanki o ani ağırlıktan şaşırmış gibi. Sonra canavarın hareket edemediğini hissettim. Arka toynaklarıyla yere huzursuzca dokunuyordu. Ama ön kısmı tamamen hareketsiz. Başı da öyle. Katalepsi gibi bir şey. Hayvanın ön kısmı taş kesilmişti. Hareketsiz kaldım, büyülenmiş gibi. Ve orada, saniyeler boyunca bir tablo görüntüsü oluştu. Poynting hareketsiz. Dev yak boynuzlarından asılı. Phillison onu tutarak hayvanın gözlerinin arasına bir bakışla bakıyordu. Muazzam, baskın bir konsantrasyon. Beni kendine getiren Poynting'in bir hareketi oldu. Tüfeğe doğru yuvarlandı. Ben de koşarak içeri daldım ve kapıp. Yak tuhaf bir ıslık çaldı gibi inledi. Yavaşça bir yana sallandı. Ve gürültüyle düştü, ayaklarımızın altından toprak atlatarak. Aynı anda ateş ettim. Ama kurşunum isabet etmeden önce hayvan çoktan ölmüştü. Biliyordum bunu. Hareketsiz kaldı. Saunders Phillison yanında yatıyordu. Kar kadar beyaz. Burun deliklerinden ince bir kan damlası akıyordu. Endişe içinde onu kenara çektim, başını koyun derili paltoma yasladım. İlk başta muazzam çabası bir kan damarını patlatmış olmasından korktum. O vahşi doğada gerekli müdahaleyi yapamayacağımı düşünerek. Poynting duyuları tamamen geri gelmiş, birlikte Phillison'ın nabzını hissettik. Zayıf ve yavaş atıyordu. Bileklerini ovuşturduk, Poynting'in matarından birendi verdik. Ve bir süre sonra yaşam tekrar parıldıyordu içinde. Kan dudaklarında çabuk kurumuş, yüzüne hafif bir kırmızılık geri gelmişti. Birçok yara ve yaralanma görmüştüm hayatımda. Ama Phillison'ın bu bilincini kaybedişi. Kesin bir fiziksel güçten değil, sanki tüm bir sinirsel adanmadan sonra gelen bir secde gibiydi. Sonunda, tarif edilemez bir rahatlama içinde, kıpırdadı. Doğruldu ve etrafına bakmaya başladı. Evet, hatırlıyorum, diye mırıldandı. Yak sürüsü. Poynting dizlerinin üzerindeydi yanında. Phillison, dedi boğuk bir sesle. Beni oradan kendi hayatını riske atarak çıkardın. Unutmayacağım bunu. Şimdi nasıl hissediyorsun? Phillison ayağa kalkıyordu. Hiçbir şey, dedi sessizce. İkimiz için de aynı şeyi yapardın. Ölü yaka baktı. Ama gerçekten daha dikkatli olmalıyız. En azından. Bu canavarı tutabildiğim kadarıyla. Tanrım, diye bağırdım, harikaydı. 6 adam bunu yapamazdı. Phillison bana tuhaf, gizemli bir gülümseme verdi. Adil ol, Mirliz, dedi. Yaka hak ettiği payı ver. Büyük canavarın üzerine eğildi ve pıhtılaşmış saçları göğsünden ayırdı. Eğer bu yaralanmayı almış olmasaydı, muhtemelen beni geçit boyunca yarı yolda fırlatırdı.
Ama elin, diye bağırdı Poynting, Phillison'ın morarmış, kararmış parmaklarını göstererek. Muazzam bir güç kullanmış olmalısın. Herkül kaslarına sahip olmalısın. Phillison kollarını sıvadı. Kaslı ve biçimli ama pek çok profesyonel sporcununkinden küçük olan kollarını gösterdi. Eğer mesele kasla ilgili olsaydı, dedi. Kötü vurulmuş bir yak bile bahsettiğin kahraman için fazla olurdu. Ama iyi tanrılar bize başka güçler de vermiş. Bugün bir kartım oynadı. Bırak bunlara minnettarlık duyayım. Şimdi kampı toparlayalım. Ahsing ve Lo Engin yardımıyla kaçan ponileri kurtardık. Çalılıkta bir yük taşıyamaz hale gelen yaralı bir bagaj hayvanı da vardı. Hepsini topladık. Taşıyıcıları toplamak ise daha zordu. Birkaçı orta mesafede gizleniyordu ve ilk başta beni izlediklerini sandım. Sonra gördüm ki, Phillison'a bakıyorlardı. Hayranlık ve korkuyla. Sonunda somurtkan bir grup halinde toplanınca Phillison onları yakına çağırdı. Kendi lehçelerinde konuştu onlara. Kelimelerini tam anlayamasam da özeti anlamak mümkündü. Dağlılar açıkça huzursuzdu. Ağırlıklarını bir ayaktan öteğine alıyorlardı. Bronz derilerinin altında bir solgunluk belirmişti. Sonra birisi perişan bir çığlıkla yere çöktü, alnını toprağa vurdu. Diğerleri de aynısını yaptı. Phillison'ın sakin, sert sesi devam etti. Yaka işaret etti. Kaderine bir paralel çiziyordu sanki. Sonra son adımı attı, elleri kanlı kabuklarla kaplıydı. Ve sesini şaşırtıcı, korkunç bir tona yükseltip bağırdı. Bu anda Poynting'e baktım. Titriyordu. Ben de titriyordum. Phillison durdu. Taşıyıcıları işlerine geri çağırdı. Hızla dağıldılar. Hala hayatta olduklarına açıkça şaşırmış görünüyorlardı. O adamlar bundan böyle daha iyi davranacak, dedi liderimiz, bize dönerek. Artık biliyorlar. Görevini yerine getirmeyen bir sonraki adam ölür. Ayrıca kurşun geçirmez olduğuma da inandırdım onları. Eğer biri intikam almayı düşünürse. Taşıyıcılar öldürülen yakı keserken bekledik. Ahsing ve Lo Eng denetliyordu. Taşıyıcıların tehlike anında nasıl kaçtığını öğrenmişlerdi. Ama Ahsing birkaç dakika sonra yanıma geldiğinde. Zorbalık değil, farklı bir şey vardı yüzünde. Garip derecede rahatsız görünüyordu. Ben not licumdis, Bayan Milli, dedi başını sallayarak. Uzun zaman onu çok ustaca kullandığını gördüm. Ama şimdi sadece çok incitildiğini hissediyorum. Bu izlenimi sana ne veriyor, Ahsing? Sesi hayranlıkla doldu. Sadece şimdi o parçayı gördüm, dedi, elini kendi boynuzuna götürerek. O neiki bloke habgot. Daha derinlere, dağ kenarlarına ilerliyorduk. Pişirme suyumuzun kaynadığı sıcaklıktan yüksek bir irtifaya çıktığımız belliydi. Poynting ve ben boy hastalığıyla boğuşmaya başlamıştık. Phillison tıp çantasından bir tonik hazırladı, ateşimizi düşürdü. Ama nadir havada nefes almak hala büyük bir zorluktu. Ve daha kötüsü gelecekti. Çünkü rotamız çok daha yükseğe çıkıyordu. Alt katlarda berrak gökyüzü altında tırmanırken, şimdi gökyüzü sık sık kapkara bulutlarla örtülüyordu. Şiddetli kar ya da dolu fırtınaları getiren bulutlarla. Gün boyunca diş kesen bir rüzgar vardı, çoğu zaman gece sakinleşiyordu. Phillison oboya doğru çalışıyordu. Sanki okyanustaki bir noktaydı ve o bir denizci. Haritalarını sextant gibi kullanıyor, gökyüzü açıkça konumumuzu kontrol ediyordu. Rotamız bizi inanılmaz yerlerden geçirdi. Neredeyse dikey duvarlara tırmanıyor, devasa boşluklara iniyorduk. En tehlikeli olanlar, ılımlı görünen nadir düzlük yerlerdi. Bir keresinde önümüzde orta derecede geçilebilir bir kar döşemesi gibi görünen bir alan açıldı. Phillison biraz duraksadı, sonra kenara çekildi. Sola, engebeli bir yamaçtan tırmandık. Oradan aşağıya bakabiliyorduk. Phillison durdu, büyük bir kaya parçası seçti ve onu uçurumun kenarından aşağı fırlattı. Taş boğuk bir şekilde düştü, sonra toz gibi akan karın içinde kayboldu. Ses yoktu. Kar sessizce kapandı. İyi ki sizi geçirmedim, diye mırıldandı Phillison. O derin kar demek. Devasa bir çukurda sürük. Hiçbirimiz çıkamazdık. Yolunu son derece özenle seçti. Güvenlik için neredeyse doğaüstü bir içgüdü gibiydi bu. Yine de ilerlememiz en iyi ihtimalle zahmetli bir sürünmeydi. Son ateşimiz obonun geçidinde yapılmıştı. Orada kaynar suyumuzun sıcaklığından 18.000 fitin biraz üzerinde bir irtifada olduğumuzu hesapladık. Ve buradan çok uzaklaşmadan aynı yükseklikte kaldığımızdan eminim. Boy hastalığı ve beraberinde gelen ateş artık hepimiz için normalden
Sakinleştiriciler yardımcı oluyordu. Ama kronik bir delirium hali içindeydik. İlerleme öyle yavaştı ki nefes almak dahi büyük bir sıkıntıydı. Burnumuzdan ve kulaklarımızdan sürekli kan damlıyordu. 15 dakikada bir durup dinlenmek zorundaydık. Bu dinlenmeleri ayakta yapıyorduk. Phyllis'in gece kimsenin 1 saatten fazla hareketsiz yatmasına izin vermiyordu. Bir noktada nöbet saatlerimiz olmadığı için bunu zorlamak güçtü. Ama Phyllis'in baskısı gündüz gece sürdü. Karanlıkta o baş döndürücü eğimleri aşmak gerçekten imkansızdı. Ve sonunda, yorgun ama büyük bir heyecanla, dağlarda uzun bir vadiye çıktık. İki dikey kaya duvarı arasında uzanıyordu ve keskin biçimde aşağı iniyordu. Uzakta, gün batımının altın gökyüzünden sadece ateş parıltısı görünüyordu. Ortak bir uzlaşmayla durduk ve baktık. Baktık. Hiç bu kadar yakın olmamıştım hayatımda. Kontrolümü kaybedecek gibiydim. Dağlar burada sona eriyordu sanki. İleride bir vadi vardı. En azından bir çukur. Ve eğer arayışımızın amacını bulamazsak bile, son günlerin o korkunç soğuğundan ve yorgunluğundan kurtulacaktık. Görünüşe göre, dedi Phyllis'in, tuhaf ve boş bir sesle, hedefimizi yakında göreceğiz. Yakın takipte kalın. Temkinli adımlarla ilerledi. Tüfeğinin ucuyla vadinin zeminini yokluyordu. Uzaktan tekrar zirveler görünüyordu. Ama karşı taraf güneşin tam önündeydi. Sonra Phyllis'in durdu. Dürbününü çıkardı ve baktı. Bana ölü beyaz bir yüz çevirdi. Dürbünü tek kelime etmeden uzattı. Ben de mekanik olarak aldım ve gözlerime götürdüm. Şimdi sendeleyen bendim. Güneş o uzak zirvelerin yarısının altına batmıştı. Altın gökyüzünde birkaç siyah nokta. Uzakta. Ama dürbünün arkasından muazzam görünüyorlardı. Kuşlar. Devasa kuşlar. Poynting dürbünü elimden kapmıştı ve kendisi arıyordu. Gücü, her zaman korkunç bir iradeyle desteklediği güç, bu anda tamamen tükenmişti. Bir yığın halinde, baygın düştü. Son konyakla geri getirmeye çalıştık. Ama el ya da ayak kıpırdatamıyordu. Kar üzerinde çocuk gibi ağlıyordu. Duygu değildi bu. Sinir kontrolü tamamen çökmüştü. Phyllis'in ona ve bana baktı. Üzücü, dedi. Bu alacakaranlıkla birkaç saat daha, belki birkaç bin feet aşağıya inmemiz gerekiyor. Burada uyumasına izin veremem. Sonra başka bir kelime etmeden. Saunders Phyllis'in, Stephen Poynting'i kaldırdı ve kollarında taşıdı. Loeng ve ben onun çantasını kendi yükümüze paylaştırdık. Dönüşümlü taşımayı teklif ettim. Phyllis'in öfkeyle homurdandı. Nefesini sakla, Millis. Üçünüz de hareket edebileceğiniz kadar enerji harcayın. Mümkün olan en hızlı şekilde inmeliyiz. Tüfeğini aldım ve önde ilerlemeye başladım. Vadinin sonu açıkça geliyordu. Yüksekliklerin zirvelerindeyken bile, derinliklerde önümüzde ışık bulanıklığı görünüyordu. İnmek muhteşem derecede kolaylaşmıştı. Dağın yamacı dikti ama yüzeyi iyi ve hızlı ilerliyorduk. Rahatlama tarif edilemez biçimde geldi. O korkunç tavanın altından daha yoğun bir havaya doğru açılırken şaşırtıcı bir hızda iniyorduk. Ciğerlerimizi tekrar doldurduk. Sarhoş olmuş gibiydim. Saunders Phyllis'in yükünü tam 1,5 saat taşıdı. Ve ancak karanlık tam çöktüğünde durdu. Kamp kurduk. Poynting'i yatağa koyduk. Sonra kendimiz yattık. Artık uykudan ölme tehlikesi yoktu. Koyun derisine uzandık. Ve güneş görkemli bir sabah gökyüzünde yükselinceye dek uyuduk. Şimdi ilk kez, tam anlamıyla heyecanı yaşadık. Keşfin gerçek heyecanını. Bilinmez bir ülkenin kapısındaydık. Asya'nın büyük sarsıntılı bölgesinin kalbinde, yüzyıllardır dünyadan gizlenmiş kalmış bir vadi. Çadırımızın dışından tüm çukuru harika bir kuş bakışıyla görebiliyorduk. Üstümüzde, gökyüzüne yükselen muazzam zirveler, karla kaplı ve göz kamaştırıcı. Tüfek menzilinde görünmüyordu bunların hiçbiri. Aşağıda, uzun ve düz bir karla örtülü çizgiye kadar uzanan alan. Ve sonra yeşil bitki örtüsü başlıyordu. Daha da aşağıda vadi. Tamamen dağ yamaçlarıyla çevrili ve ortasında büyük bir göl olan gülümseyen yeşil bir boşluk. İnsan yerleşiminin belirgin izleri. Dürbünün arkasından şehrin binalarının saf beyaz olduğunu görebiliyorduk. Ama henüz daha kesin bir şey söyleyemiyorduk. Poynting uzun uykusunun ardından çok daha iyiydi. Ben de devam etmeye hazırdım. Phyllis'in tek gibi görünmüyordu. Dışarıdan bakıldığında işgüzar ve soğuk bir hava vardı üzerinde. Ama büyük bir coşku içindeydi aslında. Nanking'den bu yolculuğu sağ salim geçirmişti. Şimdi mucizevi bir başarının eşiğindeydi.
Önce kahvaltı, dedi gülümseyerek. Sonra gideceğiz. Aşağı inip keşfe çıkacağız. Ama önce tüfekleri dolduracağız. Sonuçta bu insanlar hakkında çok az şey biliyoruz. Bizi nasıl karşılayacaklarını kim tahmin edebilir? Sonradan yaşanan olaylar, bunu hayal bile edemeyeceğimizi kanıtladı. O vadinin halkının bizi nasıl karşılayacağını ve muhteşem yolculuğumuzun son turunun nasıl geçeceğini. Yak sığır etinden bir yemek yaptık. Deri gibi ama şimdi çok daha lezzetliydi. 2 çadırı topladık ve yola çıktık. Phyllis'ın planı şuydu, yabancı insanları dikkatli takip edeceğiz. Eğer düşmanca görünürlerse, dağın yamacına geri çekilebiliriz. Bu ihtimale karşı ekipmanın bir kısmını dağıttık. Bunlar daha sonra büyük bir avantaj olacaktı. Ama beklendiğimiz gibi değil. Dik eğimden yaklaşık 1 saat yürüdükten sonra Phyllis'ın durdu. Bir yandan öteye bakıyordu. Açıkça huzursuzdu. "Ne var?" dedik. Durmaya ve bakmaya devam etti. Sonra bağırdı. Büyük karın üzerinde bir şeyler fark ettim sonunda. Geniş bir alan. Yaklaşık 100 yard solda, hareket ediyordu. Birkaç adım aşağıya kaydı. Sonra durdu. Sanki kar aklını başına toplamış ve baktığı için durmuş gibi bir his. Hayal kurmuştum belki. Ama Phyllis'ın bunu endişeyle izlediği belliydi. "Bu sabah başladığımızdan beri bunu 1-2 kez fark ettim," dedi. "Ve hoşuma gitmiyor. Alışılmadık derecede ağır bir düşüş oldu geçen gece. Dağlar üstten ağır. İşte yine. Bu sefer çok daha belirgin ve çok daha az masum görünüyordu. Neredeyse durduğumuz yere doğru kar yavaşça ve nazikçe aşağı kaymaya başladı. Birkaç adım. Duraksama. Ama her seferinde daha kısa aralıklarla. Etrafımıza baktığımızda kayma giderek genelleşiyordu. Gözün ulaşabildiği her yerde büyük beyaz manto kayıyor ve duruyordu, kayıyor ve duruyordu. Ve sonunda zihin bunu kavramaya başladı. Milyonlarca ton kar vardı o geniş dağ yamacında. Dünyanın karla temas eden katmanları eriyordu ve büyük kütlenin tutunması zayıflıyordu. Her şey kayacaktı. Çığ geliyordu. "Çabuk," diye bağırdı Phyllis'ın. "Ayakta kalacak bir şeyimiz olursa şans var. Aksi takdirde hiç şansımız yok. Çantalarınızı çıkarın." 2 rulo çadırı açıp düz katlayarak yaklaşık 5 kare feet büyüklüğünde bir sal oluşturduk. Çadır direkleri ve tüfekler alt tarafa çapraz yerleştirildi, her yer adam ipleriyle sıkıca sarıldı. İşi tamamlamamıza zar zor vakit kalmıştı. Etrafımızda, boyunca, düz kumlardaki güçlü bir akıntı gibi kar döndü. Sal'i hemen üzerine attık. Ve sal aşağı inmeye başladı. Belki 1 dakika boyunca hareket hoş ve nazikti. Phyllis'ın bu soluklanmadan yararlanarak pozisyonumuzu belirledi. Kendisi öne oturdu, en sağlam çadır direğini kürek gibi dışarı uzatarak elinde tuttu. Poynting ve ben hemen arkasında, bir elimizle ipleri, diğeriyle Phyllis'ın koyun derisini tutuyorduk. 2 Çinli hizmetçi arkamızda çömelmişti. Görevi, koltuğundan fırlanıp geriye sürüklenenlerden herhangi birini yakalamaktı. Bu tuhaf, batakça cihazı yapımız iyi bir hamloydu. Onsuz hızla derinleşen, aşağı kayan kütlenin içinde anında boğulurduk. Sal ise çığın altında seyreltildi, genişliği sayesinde içine giremiyordu. Kaburga benzeri direkler ve ipler kayma hızını bir miktar kontrol ediyordu. Ama durum kısa sürede kötüleşti. Çığ güç kazanıyordu. Yüzey karının derinlere doğru kayma eğilimi artıyordu. 3 kez arkadan ağır bir dalga vurdu. Birkaç kez, santimlerle sıyrılarak, karın kırılıp içine fışkırdığı dik kayalık noktalara yaklaştık. Uzun süremezdi. Hayal ediyorum ki çığ, normalde kapalı olmayan bir yamaca ulaşmıştı. Derin dalga kırılmaya başladı. Ve o nazik hışırtı, boğuk bir kükreme haline geldi. Denizin sesi gibiydi ama içinde daha karanlık, daha korkunç bir not vardı. Phyllis'ın inatla dümenine tutunuyordu. Ama salı yönlendirmeye imkan yoktu. Sarsıntı üstüne sarsıntı. Poynting ve ben ileri geri gidip geliyorduk. Kaburga açıkça sürüklenmişti. Sal artık çift tabanlı değildi. Ve suya dalmaya başlamıştı. Korku dolu bir sarsıntıyla sal temiz bir şekilde havaya fırladı. Atışın şoku beni geriye attı. Arkamda kimse yoktu. Ah Sing ve Lo Eng gitmişti. "Şimdi kırılacak," diye bağırdı Phyllis'ın omzunun üzerinden. Gelince, uzuvlarını sert tut. Gürültü neredeyse o anda geldi. Sal kalktı, sonra daldı. Ve kendimi devasa bir kükreme içinde, boğucu biçimde aşağıya döndüğümü buldum. Elimde sadece bir ipucu. Kendimi açtım, kollarımı ve bacaklarımı sertleştirdim. Ve sanırım hayatımı buna borçluyum.
Çünkü boğucu noktada çoğunlukla yüzeye yakın kaldım ve ara sıra derin bir nefes alabiliyordum. Aniden bir sarsıntı beni zirveye fırlattı. Topuğum sert bir şeye çarptı. Bacağım o andan itibaren uyuştu. Eğer kafa üstü yuvarlanmış olsaydım, şimdi bu satırları yazıyor olmazdım. Kendimi aniden daha derine battığımı hissettim. Kar üzerimden hızla geçti. Deli gibi nefes almaya çalışıyordum, denizin ta derinliklerinde gibi bir hızda sürükleniyordum. Sonra gözlerimin önünde kör edici bir ışık. Yaklaşık 1 saat baygın yatmış olmalıyım. Poynting beni o kadar sonra bulmuştu. Çok daha şanslıydı. Salın ana kısmı bedeninin altında kalmış, onu tam 1 dakika boyunca su üzerinde tutmuştu. Phyllis'ını kısa süre sonra kaybetmiş, ama kendisi sonuna kadar tuval tarafından taşınmış. Keskin bir çukurda durdu. Yatığım yer yaklaşık 2 feet derinliğindeydi. Kar hızla eriyor ve sarkıyordu. Buraya bilinçsizken yuvarlanmış olmalıydım. Islak karda sırt üstü uzanırken Poynting koyun derimi açtı ve kemiklerimi her yerden yokladı. Parmakları bastırdığı her yerde acı hissediyordum. Ayak bileğim özellikle korkunç derecede acı veriyordu. Birkaç dakika boyunca bir daha kalkamazsam diye düşündüm. Poynting botu ve gaiter'ı çıkardı. Bir mendil ve bir avuç karla kaba bir soğuk kompres sardı. Harika bir rahatlama verdi bu. Bir süre sonra, onun yardımı ve tüfek koltuk değneğiyle, ayakta durabildiğimi fark ettim. Topallayarak da olsa, dağdan aşağıya değişim neredeyse şaşırtıcıydı. Birkaç dakika içinde Arktik bölgeden ılıman bir alana geçmiştik. Burada bile hava, geçtiğimiz buz gibi zirvelerle karşılaştırıldığında neredeyse tropikti. Durduğumuz nokta açıkça kar çizgisinin çok altındaydı. Çimenli bir yamaç. Buraya kadar gelen çığ birkaç mil boyunca seyrelmiş ve tükenmişti. Altımızda vadi uzanıyordu. Geniş ve bereketli. Ortasında büyük ve yoğun mavi bir göl. Ve insan yerleşiminin izleri. Beyaz duvarlı şehir artık çok daha belirgindi. Ve onun ötesinde, çimenli ovadan yükselen, gördüğümüz devasa kuşlardan birkaçı. İlk endişemiz Phyllis'ın ve Çinli hizmetçilerdi. Yamaçtaki her yeri taradık. Ama hiçbir iz yoktu. Sistematik bir aramaya başladık. 2 koyun derisini birbirine bağlayıp eğim boyunca yavaşça aşağı yukarı hareket ettirerek. Umutlarım giderek düşüyordu. Yoldaşlarımız saldan düşünce derin karın içine batmış olmalıydı. Ve çığdan kaçmış olsalar bile, çok hızlı bir biçimde boğularak can vermişlerdi muhtemelen. Poynting'in keskin bir çığlık attığını duydum. İzlerimize bakıyordu. Koyun derisini bıraktığımız yere doğru. Orada, toplu halde, yarım düzine uzun boylu, beyaz cübbeli yabancı vardı. Bize bakıyorlardı. Yabancılar şaşırmıştı. Ama biz daha çok şaşırdık. Görünüşleri gerçekten şaşırtıcıydı. Yarım düzine içinde hiçbiri 6 feet 3'ten ya da 4'ünden kısa değildi. Uzun, dalgalı cübbeler giyiyorlardı. Ama asıl ilginç olan yüzleriydi. Moğol değillerdi bunlar. Güneşte ve rüzgarda bronzlaşmış olsa da deri. Moğol pigmentinden değildi. Kafkas stoku. Saçları da koyu ve dalgalı. Zengin bir kestane kahverengisinden siyaha. Açıkça Aryan ırklarından bahsediyordu bu. Batıdan. Liderlerinde yaşlı, gri saçlı muhteşem bir adam vardı. Diğerlerini bile birkaç santim geride bırakan bu adam. Güzel oyulmuş yüz hatlarıyla bize uzun bir sorgulayıcı bakış attı. Sonra grubun en genci birkaç adım öne çıktı ve bizi çağırdı. Sözler net ve yankılı bir sesle söylendi. Ama dili tanıyamıyordum. Durum giderek sinir bozucu bir hal alıyordu. Yoldaşımız o yamacın bir yerinde yatıyor olabilirdi. Ve biz burada balıkçı kadınlar gibi sohbet ediyorduk. Bu heykel kahramanlarla sohbet etmek için zamanım olacak, dedi Poynting, arkasını dönerken. Phyllis'ını arayacağım. Ama yabancılar farklı düşünüyordu. Üçü koştu ve önümüzü kapattı. Diğerleri de hemen yaklaştı, uzun gri saçlı başta. Dil stoğumu denedim. Hazar'dan Çin denizine kadar geniş bir coğrafyanın birçok dilini biliyordum. Tibetçe, Moğolca, çeşitli Çin lehçeleri, Türkçe, Kırgız lehçeleri. Hiçbirinde yanıt vermedi. Sonunda dayanamadım. Aptallar, diye patladım İngilizce. Adam ölüyor ve işte biz burada balık pazarı gibi gevezelik yapıyoruz. Ve onlardan ayrılmaya çalıştım. Boşuna. İkisi anında üzerime geldi. Kollarımı çelik gibi sıktı. O devlere karşı hiçbir şansım yoktu. Aralarına geri çekildim. Sonra Poynting mücadele etmeye başladı. Ona da el atmışlardı. Ve bazı sözler söyledi.
Kulağıma çarpan notalar garip derecede tanıdıktı. Ona baktım. Yabancılar da baktı. Ama kollarını bıraktılar. Ve başlarını birkaç defa salladıktan sonra cevap verdiler. Yavaş ve net konuşarak. Bu diyalogu dinledim. Ne kadar uzun dinlediysem, sesler o kadar tanıdık geldi. Bir yerde duymuştum bunu, yakın zamanda. Sonra şiddetli bir irkilmeyle hatırladım. Bu değil ya da çok benzeri. Phyllis'ın Nanking balkonunda ve obo geçidinde konuştuğu dildi. Onlara ne diyorsun, Poynting, diye bağırdım. Bana alışılmadık derecede heyecanlı bir ifadeyle döndü. Görünüşe göre doğudaki niteliklerim nihayet işe yarıyor, dedi. Bu adamlarla Yunanca konuşuyorum. Tırnak işareti. Sonra fark ettim. Bu yüzden dil bu kadar tanıdık görünüyordu. Yunanca biliyordum. Ama Poynting'in konuştuğu Yunanca, benim bildiğimden farklıydı. Ben Yunancayı 90 yaşındaki bir okul çocuğu gibi fonetik söylerdim. Poynting ise modern yorumcuların tahmin ettiği telaffuzu öğrenmişti. Perikles ve Aristoteles döneminde kullanılan Antik Yunanca. Bu insanlar Antik Yunanca ile konuşuyordu. Onlara henüz bulunamamış yoldaşlarımızın olduğunu söyledim, dedi Poynting. Ve kaçmayacağımıza dair güvence verdim. Bu insanlar bize aramada yardım edecek. Ama nasıl düştün onların söylemlerine? Ben tek kelime anlamıyorum. Ben de başta anlayamadım. Bu çok daha melodik bir versiyon. Ve kelimeler için tahmin yürütmek zorunda kaldım. Ama bir ipucu aldığımda daha net olmaya başladı. Bu insanların kim olduğunu Tanrı bilir, milliyiz. Kesinlikle klasik Yunanca konuşuyorlar. Yabancılar, uzun gri saçlı önde, sıraya girdi. Disipline alışmış adamların sessiz hassasiyetiyle dağın yamacına doğru yavaşça ilerliyorlardı. Kısa sürede derin kara döndük. Ve burada ilk keşfimizi yaptık. Hüzünlü bir keşif. Beyaz tabuktan kahverengi bir el dışarı çıkıyordu. Bir an sonra iki Çinli hizmetçimizin ölü bedenleri görüldü. Sadık Lo Eng ve Ah Sing. Her yerleri morarmıştı. Ezici bir çığ altında boğularak ölmüşlerdi. Yamaçta açılan bir çukurda yatıyorlardı. Poynting yüzü kederle buruşmuş şekilde döndü. Phyllis'ın daha aşağıda olmalı. Gömülü değilse onu görmemiz gerekirdi, dedi. Yaşlı gri saçlıya bir şeyler söyledi. Adam grubu geri döndürdü. Şimdi yaklaşık 30 kişilik bir kalabalık geliyordu. Bazılarının elinde sedye vardı. Bunu nasıl haber aldıklarını anlamak zor. Arama uzun sürdü. Kar açıkça eğimin değişen taraflarına saptırılmış, Phyllis'ın cesedi bir yerlere sürüklenmişti. Sonunda yeni gelenlerden birinin bağırışı oldu. Bulunmuştu. Ona doğru topallayarak yürüdüm. Bakmak ama bakmaktan korkmak arasında. Tam o anda en tuhaf ve beklenmedik dikkat dağıtıcı şey yaşandı. Birkaç vadi adamı koşarak geldi ve hemen oraya vardı. Aralarından bir çığlık yükseldi. Hepsi geri çekildi. Ve karın içine yüzleri aşağı düştü. Bu manzara beni ayağa kaldırdı. Ne anlama gelebileceğini sormak için bile durmadım. Hevesle öne fırladım ve liderimizin yanına diz çöktüm. Tarif edilemez bir sevinç. Hayattaydı. Yüzü beyaz ve buruşmuştu. Dudakları çirkin bir maviydi. Ama bir bakış yeterliydi. Nefes alıyordu. Sonra aniden omzumdan tutulduğumu hissettim. Uzun boylu Greyhead üzerimde duruyordu ve öfkeyle beni uzaklaştırdı. Biraz ötede tutuldum. Tüm grup takip etti. Yalnızca Greyhead ve iki adam kaldı Phyllis'ın yanında. Poynting geldi, o da sertçe uzak tutuldu. En yakın yabancıya öfkeli bir soru sordu. Adam çok az heyecan göstererek bir şeyler mırıldandı. Poynting'in yüzünden sonucu biliyordum. Bu adama göre Phyllis'ın yaşayacak, dedi. Ama bize yaklaşma yasağı var. Sessizce el ele tuttuk. O ana kadar ikimiz de fark etmemiştik sanırım. Saunders Phyllis'ın bizim için gerçekte ne anlama geldiğini, nasıl hayranlık duyduğumuzu ve ölümünün ne kadar büyük bir felaket olacağını. Kendim için aynı zamanda bu yabancılara karşı tuhaf, mantıksız bir kıskançlık da hissettim. Onu bizden almaya kararlı görünüyorlardı sanki. Bu insanlar, dedi Poynting bana. Soğukkanlılıkla davranıyorlar ki bu tehlikeli biçimde saygısızlığa yaklaşıyor. Tanrı aşkına, Phyllis'ın kimin arkadaşı? Uzun gri saçlının bu ismi duyunca hafifçe irkildiğini fark ettim. Yüzlerimizi merakla tarıyordu. Poynting ona konuştu. Adam ilk kez hafif bir gülümsemeyle karşılık verdi. Sebebi ne olursa olsun, dedim fısıltıyla, ona çok etkilenmiş görünüyorlar. Ceset bulunduğunda burada değildin. Her biri yüzüstü yere düştü. Poynting bana tuhaf bir bakış attı. Merak ediyorum, dedi yavaşça.
Acaba Phyllis'in bu yer hakkında bize anlattığından daha fazlasını biliyor muydu? Diyelim ki, daha önce burada olmuştu, içgüdüsel olarak gözlerimi Phyllis'in yattığı yere çevirdim. Yaklaşmamıza izin verilmese de engel yoktu görmeye. Doktorlar merhem ve bandaj kutularını bir bezin üzerine sıralamışlardı. Ve Phyllis'in bileklerine karanlık ahşaptan yapılmış kübik bir kutu koymuşlardı. Stüdyo kamerası büyüklüğünde. İlk düşünce aklıma elektrik pili geldi. Ama bu açıklama çok geride kalıyordu. Kutulardan sesler geliyordu. Ve kaba bir madde uygulanmıyordu. Ama yoldaşımız canlanıyordu. Uzuvları kıpırdıyordu. Dudaklarının hareket ettiğini net biçimde gördüm. Doktorlar kutuları ayırıp daha büyüklerini yerleştirdi. Şimdi Phyllis'in onlarla konuşuyordu. Ve vadinin dilinde mükemmel bir akıcılıkla yanıt veriyordu. Sonunda doktorlar ayağa kalktı, derin bir reverans yaptı. Sedyeciler çağrıldı. Ah Sing ve Lo Engin ölü bedenleri için 2 ayrı sedye. 4.'sü benim için. Bileğim öyle bir haldeydi ki uzun yürüyüşü tamamlamam neredeyse imkansızdı. Phyllis'in sedyesi bizden çok önde ilerledi. Ve çevresinde hemen bir koruma oluştu. Şehre yaklaştıkça, ilk izlenim değersizliğe yer bıraktı. Uzaktan muhteşem görünen şehir, şimdi gerçekten de muhteşemdi. Her bina saf beyaz mermerden yapılmıştı. Buradaki keskin güzellik ve ihtişam nefesimi kesiyordu. Uzun, geniş mermer caddeler zarifçe eğimliydiler. Sütunlu ağaçlarla çevriliydi. Daha önce hiç görmediğim türden çam benzeri ağaçlar. Mimarisi sorgulamayı gerektirmiyordu. Yunan'dı. Muhteşem ve harika bir Yunan mimarisi. Dikdörtgen binalar bahçelerle bölünmüştü. Her köşede mükemmel bir tasarımla oyulmuş işler. Koç boynuzu ve meyve sepeti başlıklı sütunlar. Yol kenarında parlak beyaz heykellerle süslenmiş sütunlar, mermer frizler ve karyatidler. Bu şehre altın çağ Atina'sının büyütülmüş ve dönüştürülmüş bir vizyonu diyebilirdiniz. Ama birden fazla kez kanatlı kabartmalı figürler gördüm. Ve floreli hanımboğazı süslemeleri. Bunlar eski Asur'dan gelen etkilerdi. Kısa sürede şehrin yoğun nüfuslu bir bölgesine girdik. Gelişimiz insanlarda yoğun bir heyecan yarattı. Koruma vardı etrafımızda. Kimse yaklaşmaya izin verilmiyordu. Ama uzaktan o bastırılmış merakı hissedebiliyorduk. Ve Phyllis'in sedyesi geçerken, herkes eğiliyordu. Şehirde, her iki yanda. Herkes başını eğiyordu. Dışarıdan gelen bir yabancının önünde başlarını yere eğen bu kalabalık. Bu manzara, çarpıcı bir dünyaydı. Hem sayıca hem de görünüş olarak etkileyicilerdi. Uzun akan cübbeler, büyük boylar ve temiz özellikler evrensel gibiydi. Yeni gelenleri birbirinden ayırt etmek. En büyük güçlük bu olurdu herhalde. Ve o kalabalıkta kadınlar da vardı. Erkeklere benzer giyimli. Ama saçları genellikle omuzlarına kadar ya da daha kısa. Vadi deniz seviyesinden birkaç bin feet yukarıda olamazdı. Çünkü hava, dağcılıktan sonra, tropik sıcaklık gibiydi. Ağır kıyafetlerimizi birer birer atmak zorunda kaldık. Aramızda kaba ve grotesk figürler kesmiş olmalıydık bu temiz, zarif vadinin devleri arasında. Ama asla gülümsemeyle karşılaşmadık. Saçma görünüşümüze rağmen. Halkın yüzlerinde yalnızca ciddi ve neredeyse hayranlığa yakın bir onur vardı. Tüm bu sahne bir uyur gezer gibi geçti. Bir gün önce korkunç soğukta hayatta kalmak için savaşıyorduk. Şimdi bu dünyanın görmüş olduğu en yüksek uygarlıklardan birinin ortasındaydık. Yanımdaki tüfeğimle dizlerime vurdum sertçe. Bunun delirium sanrısı olmadığından emin olmak için. Vizyon dağılmadı. Poynting gözleri kocaman açılmış şekilde yürüyordu. Kendi kendine mırıldanıyordu. Gerçek olamaz, diyordu. 1 dakika sonra uyanacağız. Karda. Tanrılar bize gülüyor. Olimpiyatlılarla dolu bir rüya vadisinde hayaletleriz. Bu insanlar nasıl buraya gömüldü, dedim. Dünya onlardan hiç neden duymadı? Poynting aklını toparladı. Bu en derin bilmece, dedi. Ama o korkunç yükseklikleri hatırla. O dağlar geride. Dünyanın buraya gelip araştırma yapacak çok fırsatı olduğunu söyleyemem. Dağların geniş amfiteyatrosuna baktım. Her köşeden gökyüzüne yükseliyordu. Jeolog değilim. Bu büyük ve derin çukurun gezegenimizin en büyük sarsıntılı bölgesinin kalbinde nasıl oluştuğunu açıklayamam. Yalnızca gördüklerimi kaydetmekle yetineceğim. Vadi tamamen dağlarla çevriliydi. Ve görünüşe göre bizim geldiğimiz zorlu yoldan başka bir girişi yoktu. Sonra, ikimiz de birden çığlık attık. Batıda, devasa kuşların bir sürüsü uçuyordu. Ve şimdi, vadinin ortasından yeterince yakındık.
O yaratıkların muazzam oranlarını tam olarak fark edebiliyorduk. Yalnızca dış dünyada var olan herhangi bir kuştan büyük değillerdi. Jura kireçtaşlarında fosilleşmiş en büyük kanatlı sürüngenleri bile gölgede bırakmış olmaları gerekirdi. Poynting durdu, kumun kenarını kavrayıp büyülenmiş şekilde baktı. Bir görevli dirseğinden nazikçe tuttu ve öne işaret etti. Ama Poynting adamı silkiyle attı, batı gökyüzünü işaret ederek vadinin dilinde bir şeyler söyledi. Görevlinin yüzünde bir gülümseme belirdi. Cevap verdi. Poynting tökezledi, dudaklarını ısırdı. "Ne diyor?" dedim. "Bunların bir ismi var mı?" "Evet," dedi Stephen Poynting. "Ve çok basit bir isim." Duraksadı. "Onlar kuş değil, onlar adam." Büyük dönen, süzülen formlara baktım. Ta ki gözlerimin beni kandırdığını sanana dek. Devam ettik. Ben hala bakıyordum. Bir binanın üçgeni arasından onları takip etmeye çalışıyordum. Ama erkeklere baktığıma inanmaya cesaret edemiyordum. Bu ancak yapay kanatlarla uçan adamlar anlamına gelebilirdi. O yaratıkların uçuşu, büyük ölçekte, zarif ve mükemmel dengeli. Bir martı ya da kırlangıç gibi. Hiçbir insan zekası bunu taklit edemezdi. Açıkça Poynting, görevlinin ne dediğini yanlış anlamıştı. Dili yeterince iyi bilmiyordu ki zaten. Ve orada, şimdilik, gizemi bırakmakla yetinmek zorunda kaldım. İlerledikçe kalabalık giderek yoğunlaşıyor. Korumamız bizi yakından incelemekten korumaya giderek daha fazla zorlanıyordu. Bu rütbelerin verdiği toplu izlenim en tuhaf şeydi. Poynting gerçek anlamda cüce gibiydi o arka planda. Tam yetişkin hiç kimse 6 fitin altında değildi. Birçoğu çok daha uzundu ve 7 fit boyunda devler kesinlikle nadir değildi. Her yerde koyu kahverengi ya da siyah saçlar, harika oyulmuş tıraşlı yüzler ve keskin siyah gözler. Kadınlar da vardı kalabalıkta. Erkeklere benzer kıyafetle. Ama saçları genellikle omuzlara, bazı kadınlarda ense kısmına bağlı bol kıvrımlar. Bu insanları izlemek son derece büyüleyiciydi. Her yüzde, asla ciddi olmasa da, bir onur taşıyordu. Ve tüm hareket eden kalabalık. Mükemmel, ince bir zarafetle yürüyordu. Sonunda durduk. Filison'ın sedyesi törenden ayrıldı ve sütunlu kapılardan gözden kayboldu. Geniş yüzlü büyük bir binanın içine. Bana Atina'nın Ereşteum'unu hatırlatan, biz de benzer ama daha küçük ve daha az önemli bir binaya geçtik. Bina tek katlıydı. Saf beyaz mermerden. İyonik sütunlar büyük bir portikoyu taşıyordu. Bunun arkasında koyu ahşaptan bir kapı. Uzun gri saçlı, adını Kalliboas olarak öğrenecektik. Şimdi bizi odalara götürdü. Bu odalar sert ve süslememsizdi. Ama Tibet dağlarının barbarlıklarından sonra gerçek bir lükstü. Duvarların hepsi sade mermerden yapılmıştı. Zemin de mermerdi. Üzerine yaklaşık yarım inç kalınlığında bir kumaştan yapılmış halı serilmişti. Keten gibiydi ama son derece yumuşak ve ince dokuya sahipti. Aynı malzeme koltuklarda da kullanılmıştı. Tek mobilya koyu ahşap kapı gibiydi. 2 sandallı hizmetçi belirdi, neredeyse hiç ses çıkarmadan. Kalliboas bizi bu emirlerle teslim etti. Ve bizimle birlikte binanın bir tarafına götürüldük. Orada zeminde gömülü bir sıra banyo bulduk. İçinde sıcak su. Büyük bir yetişkini rahatça yüzdürebilecek kadar. Görevliler yolculuk kıyafetlerimizi aldı, keten havlular yaydılar. Ve Poynting'e tek bir kelime. Dil bilimcimiz olmak için gittiler. Poynting suya bakarak sevinçle zıplayacak gibiydi. İtiraf etmeliyim ki gülümsemeyi kendime yediremezdim. O zarif kıyafetlerin sahibini haftalarca zorunlu kirlilik sonrasında şimdi görmek. Gerçekten absürttü. Derim pulluydu pislikten. Poynting bana sertçe baktı. "Burada ayna yok gibi görünüyor, Millies," dedi oldukça sertçe. "Yoksa kendini güzel giyinmiş ama iğrenç bir durumda hissederdin." Banyo odasına baktım. "Sabun da görünmüyor," dedim. "Bu daha da kötü." Hayır, görünmüyor. Yıkama amacı sanırım sadece uzanıp ıslanmak. Başlıyorum. Kendini suya attı. Onu 1-2 saniye izledim. Ta ki görünüşünde bir şey dikkatimi çekene dek. Daha ısrarcı bir bakışla baktım. "Poynting, ne var?" diye sordu. "Kendine bak, adam." Poynting baktı. Sokulan gibi sudan fırladı, sonra kendi uzuvlarına ve bana şaşkınlıkla baktı. "Tanrılar, içeri girmeden önce gördün beni, Millies. Ben rüya mı görüyorum? Sen göreceksen, ben de görüyorum. Her Tibetli kadar kirliydin. Suda bir şey var." Diğer banyolardan birine girdim. Aynı şaşırtıcı arınma. Suda yalnızca sihir gibi temizlik değil,
tuhaf iyileştirici bir erdem de vardı. Bedene üstün bir rahatlık hissi bırakıyordu, deri yumuşak ve pürüzsüz. Yaralı ayak bileğimin ağrısı yavaş yavaş eridi. Ve belki de en tuhaf olanı. Çıktığımızda su girdiğimizde olduğu kadar temiz görünüyordu. Tam kurutulunca hizmetçiler tekrar göründü, çağrılmadan. Komşu bir odaya geçtik, güçlü sakalın kazınmasına yardım ettiler. Burada da o garip iyileştirici su, sabunun yerini tutuyordu. Beyaz mermerden bir leğen, ilginç bir sebze süngeri ve yarım düzine jilet. Kristal saplı, cerrahi bıçaklara benzeyen jilletler. Yine de operasyon hızlı ve acısızdı. Hizmetçiler her birimize çok basit bir takım getirdi. Her yerde gördüğümüz çim giysileri ve sandaletler. Giyindikten sonra yemek yememiz için ana salona götürüldük. Yemek son derece basitti. Yalnızca narin beyaz kuşlardan ve sade sebzelerden oluşuyordu. Ama hayatımda bu kadar lezzetli yememiştim. Kuşlar güvercinlerden büyüktü. Sebzeler. Birine isim veremesem de marul, enginar ve benzeri şeylere benziyor gibiydi. Pişirme yönteminde mutlaka büyük bir farklılık vardı. Çünkü içerik oldukça sade olsa da ona en zarif bir tat verilmişti. Yemek bıçaksız bırakılmıştı. Önümüzde yiyeceği ağızlık büyüklüğünde parçalara ayrılmış ve tamamen yağdan arınmış bir tabak vardı. Vadinin geleneklerine uydum. Parmaklarla yemek. Yedik ve yemeye devam ettik. Öyle bir iştahla ki görevliler tabakları 3-4 kez doldurdu. Başka bir şey yoktu. Hafif beyaz şarap dışında. Ve o da daha fazla içme arzusu yaratmıyordu. Poynting uzun bir iç çekişle tabağını itti. Böylece karın ihtiyacı giderildi, dedi. Bilgi açlığını da kolayca doyuruyor artık. Bize biraz bilgi vermesi için o yaşlı beyefendinin geri gelmesi gerekiyor. Zihnimde rahatça oturtulamıyorum onları, dedim. Ne kadar süre burada olduklarını, buraya nasıl geldiklerini bile. Bu arada, diye yanıtladı Poynting. Kendimi bir dakika içinde o korkunç dağlarda uyandırma fikrinden tam kurtaramıyorum. Ama eğer bu gerçekse, bu insanlar kesinlikle Yunan. Tanrım Mirliz, yaşlı olimpiyatlıları canlı görmeyi hiç beklemezdim. Kalliboas geliyor olmalı. Ayrıca Philis'in kendini nasıl bulduğunu duymaktan memnun olurum. Ama o gün başka keşif yapmayacaktık. Uzun süredir gecikmiş tepki üzerimize çöktü. Aynı anda uyuyakalmış olmalıyız. Ve görevliler tarafından kütük gibi yatağa taşındık. Sonra saatlerce uyuduk. Tamamen doğal muydu bu uyku, yoksa kısmen yapay yollarla uzatılmış mıydı? Bilmiyorum. Yarı uyanık olduğumu çok belirsiz biçimde hatırlıyorum. Bir keresinde Kalliboas'ın kanepemin yanında olduğunu ve bana konuştuğunu. Ama güneş yükseldiğinde tamamen uyandım. Ve hizmetçilerden öğrendim ki, bu 3. gündü. Şimdi ikimiz de sefer başındaki kadar enerjikle doluydu. Kahvaltı yaptık açgözlülükle. Henüz bitirememişken Kalliboas göründü. Yaşlı adam, her zaman sahip olduğu o sert nezaketle bize selam verdi. Poynting ile yavaşça konuşmaya başladı, vadinin dilinde. Ben cümle cümle çeviriye muhtaçtım. Ama zaten bir ipucu almaya başlamıştım. Bir hafta içinde sendeleyerek ilerleyebildiğimi söyleyebilirim. İlk sorumuz tabii ki Philis'in içindi. Bugün onu göreceksin, dedi Kalliboas. İyi mi? Diye sordu Poynting. Yaşlı adam bir cevap verdi. Poynting hafifçe irkildi. Ne diyor, dedim. Philis'in tamamen iyi, ona göre. Ama konuştuğunda, prens olarak hitap edeceğini söylüyor. Bir an boyunca birbirimize baktık. Ve daha fazlası var, diye sessizce devam etti Poynting. Yaşlı beyefendi bu konuda soruları memnuniyetle karşılamayacak. Yavaş gidelim. Ben de yaşlı adamın tavrında artan bir sertlik fark etmiştim. Philis'in ismi kulağına çarptığında bize doğru bakmıştı. Belirgin biçimde. Poynting konuyu değiştirdi, genel sorular sormaya başladı. Ve öğrendiklerimiz şunlardı. Vadinin halkı, klasik antik çağ öğrencileri tarafından kolayca Yunan olarak tanınacak bir ırkti. Kalliboas, şehrin bir mahallesinin reisiydi ve önemli bir yetkiye sahipti. Yöneticilere karşı sorumluydu. Tüm çocukların eğitimi ve yasaların yönetimi için. Hukuk sistemini anlatırken şaşırdık. Kalliboas'a göre yasaların hiçbir yazılı kopyası yoktu. Yalnızca insanların anılarında taşınıyorlardı. Yalnızca yöneticilerin değil, sıradan halkın da. Çocuklar anlayışlı bir yaşa gelince öğretiliyordu onlara. Böylece çoğu vatandaş şehrin yasalarını ezbere biliyordu. Herhangi bir eyaletin böyle yönetilmesi inanılmaz görünüyor. Ama Kalliboas sistemin sorunsuz işlediğini söyledi.
Yasalar, yazılmamış olmalarına rağmen çok daha az geçerli değildi. Ve güçlü bir kamuoyuyla destekleniyordu. Her çocuk davranış konusunda öyle bir eğitim alıyordu ki büyüdüğünde, genel olarak uygun olmayan davranışın ne olduğunu biliyordu. Eğer birinin itiraz edecek geçerli gerekçesi varsa, yasa değişebilirdi bile. Calliboas 97 yaşında olduğunu söyleyince oldukça şaşırdık. Ama Poynting için figürde hiç şüphe yoktu ve yeniden söylemesini istedi. Gri saçlı olmasına rağmen dik ve dik duruyordu. Orta yaşta aktif bir adam gibi. Gördüğün insanlar arasında birçok yaşlı adam var, dedi. Bazıları 100 yıldan çok daha fazla. Biz bu vadide sağlıkla doğduk, doğayla uyum içinde yaşadık ve hastalıksız. Sonradan düşündüm ki, eğer bu kadar sağlıklı bir IRKSA neden vadinin kenarlarından taşmamışlardı? Nüfusu stabil tutmanın etkili bir yöntemi vardı belli ki. Ama bunu hiç keşfedemedim. Durumunuza ne diyorsunuz, diye sordu Poynting. Biz ona Hellas diyoruz. Ülkemizde buna Yunanistan diyoruz. Ama hala bir Yunanistan var, dağların çok ötesinde. Aynı eski ülke. Poynting'in yüzünün aniden hayranlıkla dalgın bir şekilde donduğunu gördüm. Ne oldu, dedim. Diyor ki, bunun farkındalar. Şimdi ikimiz ağzımız açık kaldık. Bu, gizli ırkın dış dünya hakkında bilgiye sahip olduğuna dair ilk ipucuydu. Halkınız buraya nasıl geldi, diye sordu Poynting. Atalarımız dağların üzerinden geldi, diye yanıtladı Calliboas. Ve biz ilk yabancılar mıyız? Vadiye gelen, bana öyle geldi ki Calliboas Poynting'e çok tuhaf bakıyordu bunu söylediğinde. Ve yaşlı adamın tavrı aniden sertleşti. Soruyu görmezden gelmişçesine ayağa kalktı. Gelin, dedi. Bugün tarihimizde önemli bir olay var. Yola çıkıyoruz. Parlak güneşli bir gündü. Misafirhanenin dışında geniş sokaklar, şehir halkıyla iki sıra doluydu. Herkesin üzerinde evrensel beyaz cübbe ve çıplak baş belirgin bir etki yaratıyordu. Calliboas'ı takip ettik ve binalar her yandan çekilmiş büyük bir dairesel alana geldik. Mermerle döşenmişti ve ortasında bir heykelle süslenmişti. Sanırım kanatlı zaferi temsil ediyordu. Kalabalık burada duruyordu. Hiçbir kordon görmemiştim. Ama kendi istekleriyle duruyorlardı. Sanki yazılmamış yasaların biri burada olmalarını yasaklıyordu. Biz devam ettik. Mimarinin boyut ve ihtişamının arttığı bir mahalleye girdik. Ve sonunda en büyük, şimdiye kadar görmediğim muhteşem binanın önünde durduk. Diğerleri gibi saf beyaz mermerden. Ama oyma Korint başlıkları ve yüksek rölyefli frizleri onu ayırt ediyordu. Korkmadan şunu söyleyebilirim, bu, dünyada var olan en büyük keski başyapıtıydı. Binanın önündeki merdivenlerde büyük bir kalabalık sıralanmıştı. Yaş ve heybetli görünümleriyle bunların şehrin seçkin üyeleri olduğu belliydi. Ama Calliboas'ın gelişi büyük bir heyecan yarattı. Tümü içeri girdi. Kendimizi büyük bir salonda bulduk. Pencerelerden gelen yumuşak ışıkla, harika oyma işçiliğiyle ve o kadar geniş mermer levhalarla kaplı bir zemin ki, birleşimi bir süre algılayamadım. Bu odada tam bir sessizlik vardı. Hiç bu kadar kaybolmuş hissetmemiştim. Devlerin arasında, birçoğu beni bir kafa farkı geçerek. Poynting ise neredeyse göğüs hizasına bile ulaşamıyordu. Uzun bir bekleyiş. Sonra görünmez bir işaretle toplantı öne doğru hareket etti. Mermerin üzerinde yumuşak deri sandaletlerin fısıltısıyla. Mermer sütunlardan oluşan bir manastırdan iç salona süzüldük. Her adam şimdi dizlerinin üzerine çöktü. Biz de Calliboas'tan gelen bir işaretle aynısını yaptık. Ve herkes gibi diz çökerek yana eğilince. Karşıda iki taht gördüm. Her ikisi de bize bakıyordu. Bir yanda son derece uzun bir figür ilerledi. Başrahip diyeyim. Ama bu terim gerçekten yanlış bir isim. Oturan figürler ayağa kalktı. Hala bize bakıyorlardı. Parlak bir şeyin parıltısını yakaladım. Karanlık kafalardan birine karşı. Altın bir halkayı. Adam taktı, iki elini kaldırdı ve başından çıkardı. Uzattı. Başrahip hemen diğerinin alnına koydu. Tahttan vazgeçme töreni. Bu noktada sahne tuhaf bir sisle sarıldı. Binanın ortasında sessizce sallanan ince gazlı bez perde. Arkada ne olduğunu izlerken, figürlerden biri ortadan kayboldu. Taht boştu. Başrahip geri çekildi. Sonra elinden tuttuğu bir kadını getirdi. Uzun boylu ve kraliçe gibi. O mesafeden bile ve o alacakaranlıkta bile görülebiliyordu. Boş tahta çıktı. İkili birlikte durdu ve diz çöktü. Altın halka tekrar çıkarıldı, kadının alnına konuldu. Ölü bir sessizlik.
Ciddi bir mırıltı, birkaç dakika ve sonra ikili tekrar tahtlarına oturdu. Büyük salonun bir yerinden anlaşılmaz, ciddi bir müzik yükseldi. Sanki teller çalınıyordu ama sessiz enstrümanlarla. Sonra öndeki sahne yalnızca gazlı bezin kalkmasıyla değil, gizemli biçimde daha parlak bir ışıkla netleşti. Belki 10 saniye boyunca o iki muhteşem figür gözlerimize tam net göründü. Hayranlıkla bakmaya devam ettim. Ta ki tüm meclis alnını soğuk mermer zemine koyuncaya dek. Kapıya yürürken kafam karışmıştı. Parlak dış güneş ışığında, Poyning'in şaşkın bakışı yanımda yürüyordu. İkimiz de biliyorduk. Yeni tahta çıkan prensi, Saunders Phillipson olarak tanımıştık. Ve bir diğer, daha şaşırtıcı tanınma. Kısa ışık aralığında, başımı eğmeden önce, o görkemli kadının yüzüne bakmıştım. Ve eğer kör ya da deli değilsem, o, Philipson'ın Nanking'deki gizemli ziyaretçisiydi. Calliboas bizi odamıza geri götürdü. Derin biçimde etkilenmiştik. Ama tanık olduğumuz çift ayin karşısında daha da şaşkındık. Yaşlı adam da her zamankinden daha ciddi bir ruh halindeydi. Ona soru sormaya cesaret ettiğimizde, olayı konuşulmayacak kadar kutsal bulduğunu hissettirdik. Kısaca söyledi. Taç giyme töreni ve nişanını izlediğimizi, devletin yeni prensinin, ve arkasına çekildi, o yılmaz savunma bariyerinin arkasına. Zorlayamayacağım, ve başka bir kelime almadık. Bu talihsizdi. Çünkü misafir evine vardığımızda Calliboas aniden ayrıldı. Ve birkaç gün boyunca onu görmedik. Kanepede oturdum ve gizemi çözmeye çalıştım. Ne kadar çok düşündüysem, o kadar şaşırdım. Ve işte tam bu anda, o büyük açıklayıcı beyin, tütünün kaybını derinden hissettim. İyi bir yaprak tütün, karmaşık düşüncelerimi dağıtırdı. Ama tütün yoktu. Bu halkın hayat sanatlarında bu kadar yetenekli olması ve tütünü keşfetmemiş olması ne kadar tuhaf. Vadiye tekrar gelme fırsatı bulursam, tütün bitkisini vahşi haliyle büyütmeye alıştıracağıma söz verdim kendime. Sanki yeni bir raley gibi. İkinci gün, Calliboas hala yokken, meraklanmaya başladım. Bu vatandaşlığın neden bu kadar çekingen davrandığını anlamak güçtü. Tahttan çekilme törenine tanıklık etmemiz, görünüşe göre uygun sayıda kişiyi gerektiriyordu. Her neyse, dili ilerletmek için en iyi plan buydu. Poyning'e söyledim. Görevlilerden bir dil öğretmeni istedi. Talep kabul edildi. Ve şimdi gerçekten hızlı ilerleme kaydettim. Edinburgh'da biraz Yunanca biliyordum. Ve bu bilgi, öğrendiğim pek çok Doğu diliyle birleşince, kolayca aklıma gelmeye başladı. O sırada not almam gereken bir şey oldu. Kar kaymasıyla pek çok eşyamızı kaybetmiştik. Ama deri ciltli defteri taşımıştım yanımda. Şehre geldiğimizden beri birkaç sayfa doldurmuştum. Şimdi Yunanca alıştırma cümleleri yazmak için kağıda ihtiyacım vardı. Defteri çıkardım. Ders verdiğim yaşlı adam deftere dikkatle baktı. Garip bir yabancı cisim görme nedeniyle kaynaklandığını düşündüm başta. Ama sonrasında bunun ötesi olduğunu fark ettim. Ve bir levha çağırmak daha akıllıca olurdu. Levha, vadi halkının nadir durumlarda kullandığı yazma aracıydı. Günler geçiyor, Calliboas hala yoktu. Bu sanki sanal esaretten giderek yoruluyorduk. Poynning görevlilerden birine açıkça egzersiz için dışarı çıkmak istediğini söyledi. Görevli bizi sokağa değil, avluya götürdü. Ve uzaklaşmamızı engelledi. Poynning daha uzağa gitmek istedi. Görevli ciddi biçimde başını salladı. Calliboas dönünceye kadar beklemeliyiz. Bunun ötesine geçmek yoktu. Vadi hakkında yeterince bilmiyorduk. Ama Calliboas'ın önemli bir rol oynadığını anlamıştık. Ve emirlerini görmezden gelmek, son derece sağlıksız olacaktı. Poynning kafeste bir vahşi kedi gibi ileri geri yürüdü. Bana bile güvenmez hale gelmişti bugünlerde. Ben ise avluda oturdum, dil çalışmalarıma daldım. Hiç değilse tatmin olabileceğim bir şeydi bu. Phillipson'dan hiçbir şey görmedik ve duymadık. Poynning, kendi gerginliğine rağmen, daha cömert bir bakış açısı aldı. Güven, milliyiz, dedi. Phillipson gelirse gelirdi. Bu vadide o an bildiğimizden çok daha fazlası oluyor bence. Onu ne engelliyor? Dogmatik iddiada bulunmuyorum. Ama gördüğüm kadarıyla şu hipotezi önerirdim. Phillipson'ın bu halk tarafından olağanüstü bir lütufla karşılandığı ve artık devlet mülkü olduğu, kendi hareketlerinin sahibi değil artık. Sonunda, sanırım 8. günde, Calliboas geldi. Sanki yalnızca bir saat gitmişmiş gibi selamlıyordu bizi. Ve öğle yemeği getirildiğinde, birlikte oturdu ve yavaşça yedi, şarabını yudumlayarak.
Sanki yabancıların şehre getirilmesi olağan bir şeymiş gibi. Sana soracak çok şeyimiz var, Kalliboğaz, diye patladı sonunda Poynning. Yaşlı adam zarif bir cevap verdi. Sorularınızı bekliyorum, dedi. Halkınız Hellam kökenli değil mi? Damarlarımızda Hellam kanı akıyor. Öyleyse, biz de orijinal Hellas'ı biliyoruz, binlerce kilometre uzakta. Halkın buraya nasıl geldi? Korkma, bizim köken. Ama söyle bana, siz bu ülkeye nasıl geldiniz? Tesadüf mü? Tasarım mı? Kalliboğaz'ın zaten her şeyi bildiği belliydi. Ama Poynning gerçeği anlattı. Filison'dan bahsedince yaşlı adam dikkatle dinledi. Buraya sizi ne yönlendirdi, diye sordu. Dağlarda bir anıt vardı. Üzerinde bu toprakların kaydı. Yazıtlar vadiye giren bir rahip tarafından yapılmıştı. Ama hemen dağlara çekilmiş ve orada hayatını kaybetmişti. Anıtı bulduk ve dağların üzerinden geçtik. Kar sürüklenerek bu vadiye. Obo'nun anılması yaşlı adamı huzursuz etmişti. Hatta maske benzeri çekinkenliği bile bu kez gizleyemiyordu. Dış dünyadan başkaları bu anıtı biliyor mu, dedi ağır bir tonla. Bilmiyoruz. Yoldaşımız eski gelişinde yazıtı kopyalayıp sonra sildi. Muhtemelen yalnızca biz biliyoruz ne yazıldığını. Peki, o diğer adamlar bilgilerini nasıl elde etti? Hangi başka adamlar? Buraya gelirken kaçtığın kişiler. Kalliboğaz bunu Filison'dan öğrenmiş olabilirdi. Ya da olmayabilirdi. Anlayamıyorum, dedi Poynning, yaşlı adama bakarken. Ama bir şekilde bu vadinin varlığından şüphelenmeye başlamışlardı. Yoldaşımız daha kesin bilgiye sahipti. Sırrını çalmaya çalıştılar. Ama söyle bana, Kalliboğaz. Dış dünyadan ilk insanlar biz miyiz, gördüğün? Yaşlı adam başını salladı. Daha önce bir tane vardı, dedi. Nasıl bir adamdı o, diye haykırdı Poynning meraklı bir heyecanla. Uzun boyluydu ve sizin gibi açık tenliydi. O zaman yazıtı yapan yerli rahip değildi. Tanıdığımız kişi rahip değildi. Kim tanıyordu onu? Sonra gitti mi? Uzun bir yolculuğa. Bu topraklarda öldü. Buraya mı gömüldü? Kendi ülkesinde saygın bir adam olduğuna karar verdik. Yöneticilerimiz mezarının uygun bir ihtişamda olmasını emretti. Nerede? Vadinin güneyindeki eteklerde. Bu yabancı ne zaman geldi? Bazı yıllar geçti. 11 yıl. Öldüğünde burada ne kadar zamandır bulunuyordu? Yalnızca birkaç ay. Nasıl öldü? Hiçbir adam sonunu görmedi. Ceset tepelerde yarasız bulundu. Şehirde yabancının kalp krizinden öldüğü haberi yayıldı. Tırmanırken, Poynning bu soruları sorarken belirgin biçimde alarm içindeydim. Yaşlı adamın böyle sert biçimde çapraz sorguya çekilmesi kaçınılmaz görünüyordu. Ve Poynning'in yüzünü eski kaşifler konusu gündeme geldiğinde dikkatle tarayan bakışını fark ettim. Gözüne bakıp onu yavaşlatmak için işaret verdim. Ama başı göğsüne düşmüştü. Ölen yabancı için çok endişeleniyorsunuz, dedi Kalliboğaz sonunda. Poynning başını kaldırdı ve yaşlı adama düz baktı. Bizim ırkımızdan olabilir, dedi. En azından ölülere saygı göstermek için mezarına giderdik. Öyle, dedi Kalliboğaz. Ama henüz olmayabilir. Güneydeki tepe etekleri hala geçilemez haldedir. Yakın zamanda çok kar düştü. Ama gel, prensin iradesi benim. Şehrimizi gösterelim sana. Büyük kuşları daha iyi tanımak istemiştiniz. Onu takip ettik. Batıya doğru yürüdük, gölün kenarından geniş çimenli ovaya. Şehirden çıkar çıkmaz nazikçe takip edildik. Büyük bir kalabalık uzakta izliyordu. Ama Kalliboğaz belirli şehir bekçilerine emretmişti. Peşimize fazla düşülmemesi için. Yaklaşık 1 mil yürüdük. Yaşlı adam şaşırtıcı derecede enerjikti. Ve sonunda o devasa kanat çırpan figürlerin gerçek doğasını ayırt edecek kadar yaklaştık. O zaman onlar adam, diye bağırdı Poynning. Öyle değil, diye yanıtladı Kalliboğaz. Onlar çocuk. Burası okul, halkımıza uçuş sanatı öğretiliyor. Artık yeterince yakındık. Büyük kanatlar, beyaz, cilde oturan kıyafetler giyen bir grup gençin yanında yerde yatıyordu. Yaşlı bir öğretmenin etrafında toplanmıştı çocuklar. Gelişimiz büyük bir kargaşa yaratmadı. Çocuklar öğretmenlerinden uzaklaştı ve yarım daire oluşturdu, bize canlı bir merakla bakıyorlardı. Şüphesiz, onlar için biz uçuş sanatından bile daha ilgi çekiciydik. Kalliboğaz yaklaşınca herkes derin bir saygıyla selam verdi. Yaşlı adam ciddi bir kabul işareti yaptıktan sonra bir çift büyük kanat aldı ve onları yukarıda tutarken kullanım prensibini açıkladı. Vadide uçuş sanatının kökenlerini ve gelişimini kısaca anlattı. Kısa tutmak için ayrıntılardan kaçıyorum.
Şunu söyleyeyim yeter. Halk yüzlerce yıl önce, tüylü yaratıkları sistematik biçimde inceledikten sonra, kendi kanatlarını inşa etmeye başlamıştı. En iyi uçanların kanatlarını gözlemleyerek en iyi tasarımı bulmaya çalışmışlardı. Gördüğümüz kanatlar çok ince, çok sert bir deriden yapılmıştı. İçi boş kaburga benzeri bir yapıyla hermetik olarak kapatılmıştı ve hafif bir gazla doluydu. Bu yüzme kuvveti yalnızca ek bir destekti. Kanatlar zaten uçucu kuvvetle yeterliydi. Kullanıldığında kanatlar omuzlara takılıyordu. En yaratıcı cihazla, bilyalı ve soket eklemiyle. Alt kısmında tanga halkaları vardı. Kullanıcı kollarını içeri veya dışarı kaydırabiliyordu. Uçuş sırasında ayaklar için altta hafif bir çerçeve dinlenme görevi görüyordu. Ucundan uca 20 fitin üzerinde bir kanat genişliği. Yapımı açıkladıktan sonra Calliboas, öğretmenden gösterim için bir öğrenci seçmesini istedi. Yaklaşık 16 yaşında bir genç seçildi. İleri geldiğinde, öğretmenin yüzünde hafif bir gülümseme izi fark ettim. Gösterici kanatlarını takarken diğer öğrenciler tam bir alay coşkusuyla bağırdı. Öğretmen bu patlamayı bastırdı ve döndü bize. Bu çocuğu seçtim, ey Calliboas. Yabancıların en az beceriklilerimizden birinin neler yapabileceğini görmesi için. O benim en geri öğrencim. Bakın, uygun bir rüzgar bekliyor. Hiçbir kuş böyle yapmaz. Genç bu sözleri duyunca kızardı. Hemen kanatlarını kaldırdı, ağırlığını öne attı, parmak uçlarına kalktı. Ve bir an sonra yerden kalkmıştı. Rüzgar patlaması geldi, neredeyse uçtu. Ama şaşırtıcı derecede kısa sürede 100 feet yükselmişti. Akıntı kesilince kanatlarını çırparak tırmandı, daha da yükseldi. Sonunda öğretmen bağırmak zorunda kaldı. Çocuğun duyması için ciğerlerini tam kapasiteyle kullandı. İnme emriydi. Çocuk süzülerek aşağıya indi, döndü, daldı, alçak uçuş yaptı ve sonunda, eğitmen yaklaşık 10 feet yüksekten. O kadar nazik indi ki sandaletlerinin yere değdiğini duymadım. Bizim gözümüzde bu performans mucizevi bir şeydi. Elimden geldiğince el çırpmaktan kaçındım. "Söyle bana," diye bağırdı Poynting, "bu çocuklar kendi kanatlarıyla ne kadar mesafe kat edebilir?" "Biraz fazla," diye yanıtladı yaşlı adam. "Sanırım okulda bu vadiden uçup çıkamayan bir öğrenci yok. Ama uzun mesafeler için başka kanatlar kullanırız." Eğitmene alçak sesle birkaç kelime söyledi. Büyük bir pavyonun kapıları açıldı. Ve daha geniş, daha ağır bir çift kanat çıktı. Hemen fark ettim. Birleşim noktasında kalkan şeklinde tuhaf bir yapı vardı. Yaklaşık 18 inç genişliğinde ve 9 inç derinliğinde. "Bu kanatlar," dedi Calliboas, "daha yüksek beceri ve güç gerektirir. Hiçbir öğrenci kendi çabalarıyla uçmayı tam öğrenmeden bunlara dokunamaz." Öğretmenin kendisi kanatları taktı ve havaya yükseldi. Rahatlık ve zarafetle. Öğrencinin performansı yalnızca ilk adımdı. Yaklaşık 5 dakika boyunca bizi şaşırttı. Jimnastikçi gibi takla attı. Tumbler güvercini gibi yuvarlandı. Neredeyse kafamızın hizasına kadar alçaldı. Sonra mancınıktan fırlatılmışçasına yukarı fırladı. Ve hareketsiz durur gibi göründü havada. Kanatlarını yeniden ayarlıyordu. Hızlı kanat çırpmalar başladı. Ve uçan rüzgara karşı inanılmaz bir hızda ilerledi. Birkaç dakika boyunca, vadinin tüm genişliğini dolaşmış olmalıydı. Son kez yaklaştı, ilginç bir sarsıntı verdi kanatlara. Ve yavaşça yere indi. Kanatlar çıkarılıp yere bırakıldıktan sonra menteşelerdeki o tuhaf kabuk yapısını inceledim. Alüminyum renginde 2 ince metal çubuk. Sığ bir kutudan çıkıyordu ve kanatların ana kaburgalarına menteşelenmiş gibiydi. Güç buradan geliyordu, belli. Ama bu güç nereden kaynaklanıyordu? Dudaklarımda soruyu Calliboas'a döndüm. Ama onun bakışı beni dondurdu. "Gelin, gidelim," dedi sertçe. Bizi geri götürdü. Daha önce de farkındaydım. Onu daha fazla zorlamak akıllıca değildi. Bu garip güç, sırrımıza sızmamıza izin verilmeyecekti. Ziyarette bir kazanım daha oldu. Hem Poynting hem de ben uçmayı öğreneceğimize dair Calliboas'a söz verdik. Ve öğrendiğimiz belirtildi. Ertesi gün başlayacaktık. Ama havadaki deneyimimizi ve bunun tuhaf sonuçlarını daha sonraki bir bölüme saklıyorum. İşte devasa kuşların gizemi böyle çözüldü. Bu sırlar diyarının üzerindeki havayı dolduran ve belki çok daha uzaklara uçan bu kuşlar. Calliboas'ın anlattıklarına göre, vadinin sınırlarının ötesine keşifçiler gönderilmişti zaman zaman. Bu insanların dış dünya hakkında bilgiye nasıl sahip olduğunu açıklıyordu.
Ama şimdi biliyorum ki daha yabancı kaynaklar da vardı. Şehrin merkezine yakın bir mahalleye geldik. Kalliboğaz bizi büyük, surlu bir avluya götürdü. Dairesel şekilde, ortasında mermer zemininden yükselen bir obelisk. Anıt baştan sona güzelce oyulmuştu. Alt kısmı Yunan harfleriyle yazılmıştı. O kadar taze korunmuş ki Kalliboğaz'ın yardımı olmadan bile okuyabilirdik. Yaşlı adam yazıta derin bir saygıyla bakıyordu. Bu taşta, yabancılar, dedi, halkımızın ilk nasıl vadiye geldiği yazılı. Tüm hikayeyi tekrar etmek uzun sürer. Size kendi sözlerimle kısaca anlatacağım. Durdu. Eski zamanın büyük kahramanı İskender'i biliyor musunuz? Makedonyalı. Bize Büyük İskender olarak bilinir, diye yanıtladı Poynting. İnsanlık ona büyük derdi ve haklı. Çünkü kesinlikle bu dünyanın en büyük adamıydı. Vadinin onun anısı kutsaldır. O, ırkımızın kurucusuydu. Poynting'in yüzü inanmazlıkla donuklaştı. Söylediklerin bizim için yeni, Kalliboğaz. Bildiğimiz tarih, İskender'in doğunun çok derinlerine gittiğini kaydeder. Ama buraya kadar asla gelmedi. Kurucumuzun hayatında senin tarihinde olmayan çok şey var, sanırım, diye yanıtladı yaşlı adam. Hafif bir ironiyle. Tarihçileriniz onun ölümü hakkında ne anlatıyor? Babil'de öldü, dedi Poynting. Ateşten. Hristiyan döneminden 323. yıl önce. Makedonyalı İskender ise bu noktaya 1000 milden bile yaklaşmadı. Yaşlı adam, şimdiye kadar gördüğümden daha derin biçimde sarsılmış görünüyordu. Heykelsi rezervi bir an için kayboldu. Yüzü kızardı, gözleri alevlendi. Sonra maske tekrar düştü. Ama konuştuğunda hala sert bir inanç vardı sesinde. Bu bir yalandır, dedi. Tarihteki en büyük yanılsamalardan biri. Dinleyin, yabancılar, gerçeği öğreneceksiniz. Bu taşın üzerinde de yazılı. Ve anlattı. Bahsettiğiniz yılda, Makedonyalı İskender daha büyük fetihlerden geri dönüyordu. Ama bu adamın zaferlerinin büyüklüğüne gerçek saygı duyulmalı. O yalnızca fatih değildi. Yıllarca muhteşem bir geleceğin vizyonlarını taşıdı. Doğu ile Batı'nın birleşmesi, tüm insanlığın ortak bir düzende yaşaması. Bu ideale hayatını ve güçlü ruhunu adadı. Yavaş yavaş, hüzünle, büyük kurucumuz kendi dünyasının bu fikirlere hazır olmadığını gördü. Kendi halkı onu sevgi dolu bir hayalci olarak görürdü. Onlar için yalnızca harika bir lider, kendileri için zafer ve yağma demekti. Hayal kırıklığı giderek daha acı geldi. Komplo üstüne komplo. En iyi arkadaşı Hephaistion ölmüştü. Neredeyse yalnız kalmıştı. Yalnızca isyan için an bekleyen bir hain sürüsünün ortasında. Gizli bir zehirle öldürme planı yapıldı. Bunu öğrenince ve planlayıcının Antipatır olduğunu anlayınca, kalbi kırıldı. Bu ihanet yuvasından kaçmaya karar verdi. Yeni ve saf bir krallık kurmak için bilinmeze yöneldi. Komplo ona bir fırsat verdi. Zehirli yiyecek gizlice yok edildi. Ama kral, yemiş ve ölüyormuş gibi davrandı. Askerleri, sadık ama gerçek büyüklüğünü anlayamayan askerleri, son bir görüş için kabul edildi. Sonra, son geldi. Kralın kraliyet kanepesinde yerine, kendisine benzeyen bir genç konuldu. Sevgili Hephaistion'u andıran biri. Ölen gencin cesedi örtüldü. Belki de tarihçilerinizin doğruladığı şey budur. İskender'in yüzünü ölümde kimsenin görmemesi. Kral bizzat en iç dairelerde gizlendi. Ölüm haberi yurt dışında yankılandı. Ve kral, küçük sadık bir grupla o kirli saraydan ayrıldı. Doğuya hızla yolculuk etti. Daha önce hiç gitmediği topraklara. Vahşi ırklar onu büyük Yunan fatihi olarak tanıdı ve ona ilahi onur gösterdi. Bu yüzden keşifçilerimiz dağların ötesinden çok şey öğrenebiliyor. Grup sonunda büyük şehrimizi çevreleyen dağlara ulaştı. Ağır zorluklar ve tehlikeler yaşadılar. Ama her zaman o güçlü ruh vardı onlarla. Ve sonunda yaklaşık 50 erkek ve kadın bu vadiye ulaştı. Tırnak işareti. Rüyalar krala, büyük karların ötesinde verimli bir toprak olduğunu söylemişti. Ve burası, kralın hayalini kurduğu topraktı. Şehrini kurdu. Ve size söylüyorum, yabancılar. Bugün şehirde hala büyük kralın kendi elleriyle dokunduğu taşlar duruyor. Kalliboğaz dikili taşın mermer kaidesini işaret etti. Bu isimler, onu vahşi doğada takip eden adanmış erkek ve kadınların isimleri. Burada yerleştiler, geliştiler. Bugün vadide yaşayanlar onların torunlarıdır. Kral, genç devletin büyüdüğünü görmek için yaşadı. Ve büyük yaşında öldüğünde, halkına bu sözleri bıraktı. Kalliboğaz dikili taşa döndü ve şaşırtıcı bir pasajı kelimesine okudu.
Dünya duymaya hazır olana kadar bu toprakların sırrı asla açıklanmayacak. Hayatımda Avrupa ve Asya'nın ırklarını birleştirmeyi başaramadım, çünkü dünya hazır değildi. Barbarlık ve kıskançlık çok ağır bastı. Ama önümüzdeki yıllarda daha aydınlanmış bir nesil gelecek. O zamana kadar, halkıma dünyadan uzak durmanızı emrediyorum. Şimdi alt gölgelere gidiyorum, ama geri döneceğim. Sen ve çocuklarının çocukları hatırlasın. Yaşlı adam birbirimize keskin bir bakış attı. Bu sana garip bir duyuruş geliyor şüphesiz, dedi. Bu canavar, dedim. Bu imkansız. Bize öğretildi. Yüzyıllardır inanılmaktadır ki Büyük İskender Babil'de öldü. Cesedi bir alabastır tabuta konularak kendi şehri İskenderiye'ye gönderildi. Mısır'da, Nil kenarında, Sema mozolesi. Babil'den Mısır'a altın arabayla bir tabutun taşındığını ve kralın şehrine bırakıldığını biz de biliyoruz, dedi Kalliboaz. İskender'in cesedi olduğu generalleri ve eşi Rohana tarafından inanıldı. Rakibi öldürülmeyi fırsat bildi. Ve Rohana, İskender'in oğlunun imparatorluğu devralmasını istiyordu. Kral, o cenaze alayı batıya giderken çoktan doğuya kaçmıştı. Tabuttaki beden Krantor'un cesediydi. Adını duymuş olmazsınız. Bir dakika boyunca sessiz kaldık. Tarihimin bu kadar yerle bir edilişine inanmak yeterliydi. Ama aynı zamanda, ben, Ronald Mirlies, yalnızca bu gizemi çözmekle kalmayan, kendisi garip biçimde bu gizemin içinde görünen bir adamla karşılaştığımı düşünmek. Nefes almakta zorlandım. Söyle bana, Kalliboaz, dedim uzun bir sessizliğin ardından. Yoldaşımız hakkında ne düşünüyorsun? Bizim için o, doğuda harika işler yapan biriydi. Kendi ırkımızdan olduğunu düşündüğüm biri. Halkınız onu neden bu kadar büyük onurla karşıladı? Kalliboaz bana şaşkınlıkla baktı. Küçük bir küçümseme ipucu bile vardı. Olabilir mi, dedi, Büyük Fatih hakkında bu kadar az bilgiye sahip olman. Heykeli, metal ya da taş üzerine oyması yok mu, seni tanıyacak bir şey. Bizim kralımız mı? Yani, ikimiz de aynı anda söyledik. Diyorum ki, dedi sakin bir kesinlikle, senin Filis'in diye çağırdığın adam. Kayıp kralımız olan başka bir şey değil. Yıllar sonra bize dönen, Makedonyalı İskender. Odamıza yürürken kimse bir şey söylemedi. Kalliboaz, inancını bize aşılamaktan memnun gibiydi. Etkileyici ya da seçtiğimiz gibi değil. Sessiz kaldık çünkü basitçe söyleyecek kelime bulamadım. Yangtze kenarındaki o uzak günden. Poynting, Filis'ına, Makedon, diye hitap edip haklı çıkardığında. Bir büyük Yunan fatihininkiyle çarpıcı benzerlik kurmuştu zaten Saunders Filis'inin yüzü hakkında. Ve düşündüm. Onun şaşırtıcı fiziksel güzelliği. Çok yetenekli yerli tarafından bile sönmez, kılık değiştirmiş haline rağmen. Zihninin gücü ve yoğunluğu, neredeyse insanüstü kararlılığı, sevgi ve inanç uyandırma gücü, muhteşem bedensel gücü, hepsi beni etkilemiş ve spekülasyon yaptırmıştı. Ama, kendini tarihin en büyük figürlerinden birinin yaşayan enkarnasyonu olarak görmesi ve bu kadar yakından ilgilenen insanların onu hemen kabul etmesi, bu beynimi tekrar döndürdü. Bugün için bizim hakkımızda yeterince bilgi eklediniz, yabancılar, dedi Kalliboaz. Misafirhanenin girişine vardığımızda, izin verin şimdi sizden bir şeyler öğreneyim. Kralımıza eşlik etmeye sizi ne iyi etti? Dilimin ucundaydı. Alaycı bir şey söylemek. Ama neyse ki Poynting araya girdi. Biz garip maceralardan zevk alan bir ırktan geliyoruz, dedi. Yoldaşımız bu maceradan bahsedince, ona katıldık. Çünkü çok şey başaracak bir adam olduğuna inanıyorduk. Kalliboaz memnun görünüyordu. Bizim kral mı, diye sordu. Büyük bir inancımız vardı. Ve haklıydık. Başka hiçbir insan dünyadaki bizi dağların ötesine getiremezdi. Ama şimdi, Kalliboaz. Onu uzun zamandır görmedik. Yaşlı adam başını geriye çekti. Kesinlikle, diye devam etti Poynting, hafif bir öfkeyle, ona bir hakkımız var. Buraya gelmek için hayatımızı riske attık. O sizin kralınız olsa da, bizim için hala yoldaşımız. Onunla çok şey yaşadık ve çok seviyoruz. İzleyici olmayı kesinlikle reddetmez. Yaşlı adam Poynting'in samimiyetinden biraz rahatlamış görünüyordu. Kendi halkımız, en büyüklerimiz bile, kralla görüşmek için. Nadiren, dedi, ayağa kalkarken. Yine de soruşturma yapılacak. Kalliboaz gittiğinde, Poynting uzun süre kanepede oturdu. Parmakları dizinde vuruyordu. Bir iki kez konuşmaya çalıştım. Yalnızca eksik tek heceler geri döndü. Bu asla olmaz, Mirlies, diye sonunda patladı. Ne demek istiyorsun?
Bir planımız olmalı. Birleşik bir cephe sunmalıyız. Bugün felakete neredeyse düştük. Gelme sebebimizi sorunca, sen neredeyse ona gerçeği söyleyecektin. Görüyordum. Poyning'in ne demek istediğini anlamaya başladım. Elmaslar, dedim. Aynen. Bu intihar riski olurdu. Buraya geldiğimizden beri dikkatimi çeken bir şey var. Biz bu durumda persona non grata değiliz. Halk krallarını geri almaktan büyük sevinç duyuyor. Ama tek başına gelmesini daha çok isterlerdi. Nereye hareket etsek, elle tutulur bir şüphe atmosferi var. Gerçeklere bak, bu insanlar bizi yamaçta buluyor. İlk yaptıkları şey ne? Geldiğimiz yoldan geri koşmamamıza özen gösteriyor. Ta ki Filison'u da bulup onu kayıp kralları olarak tanıyana kadar. Her şey bizim için kolaylaşıyor. Neden? Çünkü Çinliler gibi onun hizmetkarları olduğumuzu düşündüler ve kaçmayacağımıza güvendiler. Ama bizi daha iyi tanımadıkları sürece şüphe yeniden yükseldi. Ve bir hafta boyunca tutulduk. Devam etti. Sonra Filison'un müdahalesiyle bize daha fazla özgürlük veriliyor ve daha fazla sır gösteriliyor. Bunun olacağını sanmıyorum. Sırların güvende olduğuna inanmadıkları sürece. Bu ne anlama geliyor? Yani biz burada sonsuza dek kalmalıyız. Bu gerçekten tatsız bir ışıkta koyuyordu her şeyi. Zorla tutacaklar mı bizi, dedim. Tanrı bilir. Ama bu halktan korkmaya başladım, milliyiz. Şehrin soğukluğu ve görkemi beni eziyor. İyi niyetliler. Bir noktaya kadar. Ama ötesinde hoş olmayan şeyler olabilir. Durdu. Bu insanlar sırlarını nasıl 22 yüzyıldır dünyadan sakladı? Geçilmez dağlar büyük ölçüde açıklıyor. Ama biz bile iki adamın bu vadiye sapmış olduğunu biliyoruz. Kalliboas birini kabul ediyor. Neden? Mezarı o kadar dikkat çekici ki biz de eninde sonunda onu bulabilirdik. Başka kaybolmuş yabancılar olmadığını kim bilebilir ki? Yüzyıllar boyunca çok sayıda olmuş olabilir. Bazıları belki burada kalmaktan memnun oldu. Ama geri dönmek isteyenler, bu vadiden asla sağ çıkmadılar, milliyiz. Yalnızca bir adam sağ çıktı. O boyu yapan Tibetli. Ve o da belki görülmeden önce kaçtı. Başkaları sağ çıksaydı, bu vadi dünyadan gizli kalmazdı. Ama dağları tek başına yürüyerek aşabilen bir adamın tepe eteklerinde kalp krizinden ölmesi tuhaf değil mi? O adam öldüğünde ne yapıyordu? Poynning hızla ileri geri yürüyordu, elleri sıkılıp açılıyordu. Birden durdu ve baktı. Orada, kapı eşiğinde, Kalliboas duruyordu. Soruşturma yapıldı, dedi. Birkaç gün içinde kral tarafından karşılanacaksınız. Poynning sessizce eğildi. Yaşlı adam gitmişti. Zor bir iş, dedi Poynning bana tuhaf bir bakışla. Ama eski dostumuzun İngilizce bilip bilmediğini merak ediyorum. Sınır koymaktan çekinmeye başladım, dedim. Ama gelecekte konuşulacak özel meseleleri fısıldamalıyız. Kalliboas'ın yaklaştığını hiç duymadım. Ben de. Ama aniden gelişi alışılmadık derecedeydi. Burası sinirimi bozuyor, milliyiz. Şükürler olsun ki Filison'u göreceğiz. Belki bu insanların ne yapmak istediğine dair bir ipucu yakalayabiliriz. Ama ona en ufak bir sinyal bile vermeyelim. Vadiden ayrılmak istediğimize dair. Ve eğer bir gün bunun hakkında kitap yazma fikrin varsa, Tanrı aşkına hırsı karanlık tut. Filison ile söz verilen görüşme neredeyse bir hafta sürdü. Ama sonunda, bir sabah yemekten hemen sonra, Kalliboas geldi. Kralın bizi beklediğini duyurdu. Hızla kraliyet sarayına taşındık. Muhteşem mermer basamaklardan bir dış salona geçtik. Orada Kalliboas'ın emriyle sandaletlerimizi çıkardık ve onu iç dairelere takip ettik. Kalliboas hemen yüzüstü kapandı. Bize de aynısını yapmamızı işaret etti. Böyle çok ileri gittiğimiz bir adama bu şekilde reverans yapmak. Garip bir şeydi. Ama ikimiz de bunun iyi bir hamle olacağını fark ettik. Koridorun karşısından hafif adımlar duyduk. Ve karşımızda Saunders Filison duruyordu. Uzun beyaz cübbeler, yüzünü ve figürünü hayranlıkla belirginleştiriyordu. Bizi selamladı, her zaman sahip olduğu o harika zarafetle. Kalliboas'a gitme işareti yaptı. Ve bir an sonra bizimle açıkça ve gayri resmi biçimde sohbet ediyordu. Sanki son haftaların tuhaf döngüsü hiç olmamıştı. Bizi çimenle kaplı koltuklara işaret etti. 3 koltuk. Birbirine o kadar yakın bir üçgen oluşturuyordu ki sesimizi yükseltmeden rahatça konuşabiliyorduk. İngilizce konuştuk. Kendinizi nasıl buluyorsunuz, diye sordu Filison. Çok iyi bakılıyoruz, dedim. Ama asıl sizin sağlığınızı sormalıyız. Kar kayanında oldukça sert yakalandınız.
Zihnini geriye götürmüş gibiydi, çok önceki bir şeyi hatırlar gibi. Ah, evet, dedi. Eğer 2 sadık yoldaşım için burada olmam gerektiğini bilmiyorum şimdi. Arama ekibini nasıl bulduğunu ve beni bulduğunu duydum. Bu da zaten uzun olan teşekkür listemde bir madde daha. Çok az şey yaptık, dedi Poynting. Ama sana bakan doktorlar vardı. İyileşme şekliniz bizi çok şaşırttı. Poynting konuşurken Phyllis'ın başını kaldırdığını gördüm. Gözleri çılgınca açıldı. Omzumun üzerinden bir şeye bakıyordu. Döndüm, kendimde baktım. Ve neredeyse bayılacaktım.